Sefiller. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Victor Hugo. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Ahmet Cüneyt Yıldırım. Program yönetmeni Erol Güldiken. ...1789 Büyük Fransız devriminden sonra bir türlü toplumsal düzene kavuşamayan bu ülkede sık sık ayaklanmalar, yağmalar ve karşı koymalar oluyor. Halk gittikçe yoksullaşıyor. Hırsızlık ve soygunculuk kendini her yerde gösteriyor. Hükümet bunları önlemek için çok ağır kanunlar çıkartıyor. En küçük bir hırsızlık için yıllar süren hapis cezaları veriliyordu. Yok işte, yiyecek bir şey yok. Evde hiçbir şey kalmadı. Yatın uyuyun, açlığınızı unutursunuz. Anneciğim, ama karnımız çok aç anneciğim. Aç karnına uyuyamıyoruz. Kaç gündür midemize bir dilim ekmek bile girmedi. Biliyorum ama yok işte. Ne paramız ne yiyeceğimiz kaldı. Sabredin biraz, dayınızı bekleyin. Eğer iş bulmuşsa yiyecek de getirir bize. Tanrım, bir değil, iki değil, tam 7 çocuk. Bunların hangi birine doyurayım? 2 gündür ev halkı açız. Bu daha ne kadar devam edecek? Bari erkek kardeşim iş bulsa. Oh, dışarıda öyle soğuk bir hava var ki tükürsen donacak sanki. İşte dayınız geldi. Ne yaptın Jean Valjean? Hiç. Bu saate kadar orada burada iş aradım ama bulamadım abla. Oysa hamallığa bile razıydım ama bir sandık taşıtan bile olmadı. Karnımız çok aç dayıcığım. Ekmek getirdin mi? Açız dayıcığım. Çok açız. Açız. Abla, kuru ekmek olsun yok mu evde? Yok Jean. İnan kırıntıları bile yedi çocuklar. Sudan başka hiçbir şey kalmadı evde. Ya ama hadi biz neyse birkaç gündür daha katlanırız aşağı da ya bu çocuklar... 2 gündür bir şey yemediler. Onlar dayanamaz abla. Biliyorum Jean ama ne yapabilirim ki? Hiç kimse borç para vermiyor. Ekmek için kapısını çaldım, evler tek tek yüzümüze kapanıyor. Tanrım, bir şeyler yapmamız lazım. Bu çocukları doyurmak lazım abla. Ben gidiyorum, birazdan gelirim. Nereye? Ekmek bulmaya. Yedi çocuk, bir de abla. Bunlar ekmeksiz nasıl yaşayabilir ki? Hepsi de çocuk, küçücük çocuk. Yemeleri, beslenmeleri lazım. Ablam kadın, bir şey yapamıyor ama ben yapabilirim. Ben erkeğim. Onları doyurmam lazım. Ya burada inadına hızlanıyoruz, sırılsıklam oldum. Hah, işte bir fırın. Ekmeklerin de güzelliğine bak. Girip birkaç tane alayım. Ne var? Ne istiyorsun? Ekmek 5 tane. Paran var mı? Şey... Bir frank vereceksin. 1 frank mı? Bakın benim param yok. Ama evde ekmek bekleyen 7 öksüz çocuk var. Açlıktan ölmek üzereler. Parasını sonra ödesem. İş arıyorum, bulamadım. İş bulur bulmaz ekmeklerin parasını öderim size bayım. Bas git be sefil herif. Parasını vermeden bir dilim ekmek bile vermem. Ama anlamıyor musunuz? O çocuklar aç bayım. 2 gündür kursaklarına hiçbir şey girmedi. Bana ne be? Ben peydahlamadım ya o çocukları. Babası kimse o düşünsün açlıklarını. Hadi defol git, işgal etme dükkanımı. Bayım, sizde hiç acıma duygusu yok mu? 7 çocuk, 7 öksüz. Bana bak, gidiyor musun yoksa polis çağırayım ha? Tamam gidiyorum.
Cani fırıncı. Hiç acıma duygusu yok. Ne olurdu 3-5 ekmek verseydi? Zarara mı uğrardı sanki? Tanrım, sen bana yardım et. Görüyorsun, biliyorsun yeğenlerim aç, benden ekmek bekliyorlar. Onlara eli boş gidemem. Pis herif. Madem güzellikler vermedin, ben de zorla almasını bilirim. Şu yerdeki taş işimi görür. Başka çarem kalmadı. Polis! Kim kırdı hocamı? Polis! İstediğin kadar bağırmayın. Ama evde ekmek bekleyen 7 öksüz var. Onlara ekmek götürmek zorundayım. Hey, ne oluyor orada burada bakayım? İşte şu adam. Yakalayın onu memur bey. Vitrinimi kırdı, ekmeklerimi çaldı. Bak, çaldığı ekmek hala elinde duruyor. Hey, sen dur orada. Hırsızlık yaparsın ha. Bırak o ekmekleri de ellerini kaldır bakayım. Hayır ben hırsız değilim. Bu ekmekleri yeğenlerime götürmek için aldım polis bey. Zavallı öksüzler 2 gündür bir şey yemediler. Hem meskenime saldırdı, hem de hırsızlık yaptı. Yakala onu memur bey, yakalayın. İzinsiz ve parasız alınan her şey hırsızlıktır delikanlı. Yürü düş önüme. Yapmayın. Bırakın da bu ekmekleri eve götüreyim. 7 çocuk aç diyorum. Pis hırsız, ekmeklerimi geri ver. Geri ver diyorum sana. Fırıncıyı duydun, ekmeklerini geri ver. Sizde hiç merhamet yok mu? Hiç tanrı korkusu yok mu? Hırsız olsaydım kuyumcu soyardım, banka soyardım ama fırın soymazdım. Bu ekmekleri karınları aç 7 öksüz için aldım diyorum size. Ver fırıncının ekmeklerini be adam. Yoksa ateş ederim sana. Tamam. Al bayım ekmeklerini. Anlaşılan sen hayatında hiç açlık çekmemişsin. Bir dilim ekmeğe muhtaç olmamışsın. Bu kadar yeter. Yürü bakalım, karakola gidiyoruz. Neden? Ekmekleri geri verdim ya. Neden beni serbest bırakmıyorsunuz? Suç işledin, hırsızlık yaptın. Yargılanacaksın. 3-5 ekmek aldım diye mi? Fark etmez. Bir tane de alsan aynı şeydir. Hırsızlık hırsızlıktır. Demek bunun için yargılanacağım öyle mi? Evet, yürü hadi. Neden benim yerime bu düzeni yargılamıyorsunuz? Neden halkı açlığa mahkum edip onları ekmek çalmaya itekleyenleri yargılamıyorsunuz ha? Susun diyorum. Sanık Jean Valjean. Dün gece bir fırının camını kırarak ekmek çalmaya kalkışırken yakalanmışsın. Söyleyeceğin bir şey var mı? Saygıdeğer yargıcım, çalmadım o ekmekleri. Almaya mecbur kaldım. İşsizim. Günlerdir iş aradım ama bulamadım. Param yoktu. Ablamın 7 öksüz çocuğu var. 2 gündür karınları aç. Onların ağlamalarına dayanamayıp fırına gittim. Fırıncıya param olmadığını, sonra vereceğimi söyledim ama kabul etmedi. Beni fırınından kovdu. Eve elim boş gidemezdim. 7 öksüz umutla benden ekmek bekliyordu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Vitrini kırdım ve ekmekleri aldım. Ama o yoksullara, öksüzlere götüremeden polis gelip yakaladı beni. Durum bundan ibarettir saygıdeğer yargıcım. Evet, susun. Kararı okuyacağım. Susun diyorum. Sanık Jean Valjean. Seni meskene saldırmak ve hırsızlık suçundan 5 yıl korsalık yapmaya mahkum ediyorum. Cezanı Toulon şehrindeki cezaevinde çekeceksin. Oraya ayağına zincir vurularak götürüleceksin. Mahkeme bitmiştir. Ama haksızlık bu. Adalet değil bu. Benim yaptığım hırsızlık değil. Bütün mahalle şahittir, biliyor. Ablamın evindeki 7 öksüz açtı. Mideleri boştu. 3-5 ekmek için 5 yıl ceza reva mı? Saygıdeğer yargıç, reva mıdır? Jean Valjean diğer mahkumlarla birlikte ayağından zincire vurularak Toulon şehrine yaya olarak götürüldü. Bu korkunç yürüyüş tam 27 gün sürdü ve sonra da hapishanedeki karanlık günler başladı. Geçmiş olsun arkadaş. Adın ne senin? Jean Valjean. Benim adım da Kospe. Söyle bakalım Jean Valjean.
Ne suç işledin de bu hapishaneye tıktılar seni? Hırsızlık. Bir fırından 3 tane ekmek çalmak. Ya senin? Benimkisi cinayet. 30 yıl verdiler bana. Ama bu hapishanede yatan mahkumların çoğu senin gibi bakkaldan yiyecek, fırından ekmek çalarken yakalanmıştır. Peki o mahkumlara kaç yıl ceza verdiler? Senin gibi her birine 5'er yıl. Olacak şey değil. Fransız halkı bu adaletle yaşayamaz. Her ekmek çalanı 5 yıl zindana atarlarsa ülkedeki cezaevleri adam almaz. Haklısın arkadaş. Devrimden sonra hemen herkes aç, işsiz. Vatandaş ister istemez ailesine, çocuklarına bakmak için hırsızlık yapıyor, soygun yapıyor. Aksi takdirde açlıktan ölecekler. Hala inanamıyorum. Bir ekmek için 5 yıl ağır ceza. Oysa ben karnı aç yeğenlerimi doyurmak için çalmak istemiştim o ekmekleri. 2 gündür kursaklarına bir şey girmemişti. Açtılar. Ne yapabilirdim ki başka? Açız dayı diyorlardı. Zavallı ablam bakkaldan istemiş, parası olmadığı için alamamış. Komşularına gitmiş, ekmek dilenmiş ama kapılar tek tek yüzüne kapanmış. Evde orada öylece oturup 7 öksüzün açlıktan feryat etmelerini, sonra da ölmelerini mi bekleseydim? Evet, belki de doğrusu oydu. Hırsızlık yapacağına açlıktan ölmelerini seyretmen daha iyi olacakmış. Bu yüzden 5 yıl ağır cezaya çarptırıldı. Aradan 4 yıl geçti. Bu zaman zarfında Jean Valjean topluma karşı, adalete karşı, düzene karşı kin duymaya başladı. Bir ekmek için 5 yıl ağır cezaya çarptırılmayı bir türlü hazmedemiyordu. Hapisten çıkmasına 1 yıl kalmıştı. Ne? Kaçacak mısın? Çıldırmışsın sen Jean. Gerçekten çıldırmışsın. Şunun şurasında tahliye olman için 1 yılın kalmışken böyle bir şey yapamazsın. Hayır, yaparım. Yine yakalanayım, yine yaparım. Ben bu adalete de bu cezaya da isyan ediyorum Kosbey. Zenginler bir eli yağda bir eli balda yarınlarını düşünmeden yaşarlarken ben burada bu kahrolası zindanda duramam, anlıyor musun? Durmayıp da ne yapacaksın Jean Valjean? Buradan çıkıp gitmek senin elinde değil ki. Hayır, elimde. Şaşkın bakma öyle Kosbey. Özgürlüğüm şu gördüğün kocaman ellerimde. En kısa zamanda bu ellerle demir parmaklıkları sökerek kaçacağım bu pis yerden. Kaçıp da ne yapacaksın ki Jean? Seni hemen yakalarlar. Hala ablamın 7 öksüzü gözümün önünde Kosbey. O gece açız diye bağırırlarken ben onların yalnız dayısı değil, umuduydum da. Evden çıkarken ekmek almaya gittiğimi biliyorlardı. Kim bilir, belki hala ekmek bekliyorlar benden. Ve ben onların umudunu kırmayacağım. Buradan kaçıp bekledikleri o ekmekleri onlara götüreceğim. Bak, gördüğüm kadarıyla bu cezaevindeki en iri yarı ve en güçlü mahkum sensin Jean Valjean. Belki kol kuvvetiyle demirleri kırıp özgürlüğüne kavuşabilirsin ama asla kaçamazsın. Seni tekrar yakalayıp getirirler buraya. Hem yakaladıklarında yine ceza verirler sana. Umurumda bile değil. Anlamıyor musun Kosbey? Ablamın evinde onun 7 öksüzü aç bir aç yaşama savaşı veriyor. Onların karınlarını doyurmak zorundayım. Hey Jean Valjean, uyan. Ne oldu Kosbey? Vakit tamam, gece yarısını geçti. Kaçacaksan tam vakti. Gardiyanlar da yattı. Tek bir nöbetçi kaldı. O da nöbet odasında bekliyordur şimdi. Sağ ol Kosbey. Kaçtığımı ne zaman anlarlar? Sabah sporu için havalandırmaya çıktığımızda. Anlayacağın 7-8 saat sonra. O zamana kadar ben çoktan uzaklaşırım bu kahrolası yerden. Umarım öyle olur. Ama benim hiç umudum yok arkadaş. Seni er ya da geç yakalarlar. Bu önemli değil. Evet. Önce şu demirleri sökmeliyim. Demirler çok kalın. Yapabilecek misin? Kin ve öfke insan vücudunu güçlendirir Kosbey. Bu gücü bir de azimle birleştirirsen yapamayacağın şey yoktur. Bende ise kin ve öfke tümen tümen. Her saniye biraz daha artıyor. Evet. Yapacağım. Sökeceğim. Başaracağım.
Kıracağım bu demirleri. Ay canına oluyor. Demirler bükülüyor. Başarıyorsun Jean Valjean. Evet. Evet koca demirleri büktün işte. İşte başardım Cosme. Bir adım sonra özgürlük. Görüyor musun? Şu demirlerin arasından dışarı çıktım mı orada özgürlük var dostum. Hangi özgürlük Jean Valjean? Sen neden söz ediyorsun? Cebi boş, fakir, yoksul insan özgürlüğü mü olurmuş? Özgürlük dediğin o yerde ne yiyip ne içeceksin? Karnını neyle doyuracaksın? Senin özgürlük dediğin yer açlık arkadaşım, açlık. Doğru ama yine de bu dört duvar arasında barınmaktan iyidir. Görüyor musun dışarıda hiç ayak belirtisi yok. Jandarmalar bile uykuda. Enayiler buradan kaçırılacağını zannetmiyorlar. Neyse ben artık gideyim. Cosme gel seni bir öpeyim. Vedalaşmaya gerek yok. Nasıl olsa yine geleceksin buraya. Değil mi ki açsın, mahkumsun, parasızsın. Buraya gelsen bile yine kaçacağım. Onlar yakalayacak ben kaçacağım Cosme. Onlar yakalayacak ben kaçacağım. Vakit geçirme de git artık Jean. Yolun açık olsun arkadaşım. Sağ ol Cosme. Jean Valjean kaçtı ama öksüz yeğenlerine ekmek veremeden yine yakalandı. Yine mahkeme önüne çıkartıldı. Susun. Mahkum Jean Valjean. Cezanın bitimine 1 yıl kala cezaevinden kaçtığın için sana 3 yıl daha ceza veriyorum. Ama Jean Valjean 6. yılında yine kaçtı. Bu sefer gardiyanlar yakaladı. Onlarla dövüştüğü için suçu daha da arttı. Mahkum Jean Valjean. Cezan bitmeden Toulon hapishanesinden kaçma teşebbüsünde bulunduğun ve bu teşebbüsün sırasında görevli gardiyanları dövdüğün için mevcut cezanın üstüne 5 yıl daha ceza veriyorum. Cezanı çift pranga ile geçireceksin. ...1789 Fransız ihtilalinden sonra halk iyice yoksullaşmış, aç kalmıştı. Eve ekmek götüremeyen Fransızlar her türlü hırsızlığı yapıyorlardı. Kahraman Jean Valjean ablası ve 7 çocuğuyla birlikte yaşamaktaydı. Ama çocuklar açtır. Jean Valjean iş bulamadığı için eve yiyecek getirememektedir. Yeğenlerinin bir dilim ekmek için ağladığı bir gece Jean Valjean fırına giderek bedava ekmek ister. Fırıncı vermeyince Jean Valjean camı kırarak ekmek çalarken polis tarafından yakalanır ve mahkeme bir ekmek için kendisini 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırır. Ama Jean Valjean bu cezaya katlanamaz ve tahliyesine 1 yıl kala hapisten kaçar. Ama uzağa gidemeden yakalanır ve 3 yıl daha ceza alır. Tekrar kaçar, tekrar yakalanır. Her kaçışın sonunda yakalandığında mahkeme kendisine ceza üstüne ceza vermektedir. Sonunda Jean Valjean çaldığı bir somun ekmek karşılığında tam 19 yıl ceza yatmak zorunda kalmıştır. Sevgili dostum Jean, kaça kaça aldığın cezalarla birlikte bu hapishanede bugünle birlikte tam 19 yıl yattı. Evet Cosme, dile kolay tam 19 yıl. Ömrümün, gençliğimin en güzel yıllarını bir somun ekmek uğruna bu kahrolası yerde geçirdim. Öksüz yeğenlerim için ekmek çalarak yakalandığımda 20 yaşındaydım. Şimdi ise 40 yaşındayım. Anlayacağın biri ya da birileri ömrümün 19 yılını çaldı benden Cosme. Ama onlar bu hırsızlık için maalesef benim gibi hapishanede yatmayacaklar. Boş ver. Yattın, cezanı tamamladın ya sonunda. Yarın tahliye oluyorsun değil mi? Evet, yarın. Bakalım yeni hayatın nasıl olacak? Çok zor olacağını söyleyebilirim Cosme. Zira Fransa'nın en tanınmış şöhretli mahkumu benim. Sürekli kaçışım gazetelerde resimlerimle yer aldığı için bütün Fransa'da beni tanımayan yoktur. Bakalım toplum seni kabul edecek mi?
sana nasıl davranır? Toplumun beni nasıl karşılayacağı değil, benim toplumu nasıl karşılayacağım önemli Kos Bey. Ne demek istiyorsun Jean? Bak Kos Bey, sen de biliyorsun ki hiç yok yere girdiğim bu hapishanede tam 19 yıl çok ama çok acı çektim. Yalnız acı çekmedim. Gençliğimin en güzel yıllarını da tükettim burada. Ve bu yüzden öylesine nefret ve kin doluyum ki çalınan yıllarımın ve çektiğim acıların bedelini ödeteceğim. Kime ödeteceksin Jean? Kim olursa olsun Kos Bey, kim olursa olsun. Tamam Jean Valjean. İşte buraya kadar. Kapıyı açtım. Özgürsün artık. İstediğin yere gidebilirsin. Gideceğim tabii gardiyan. Artık mahkum değilim. Özgür bir Fransız vatandaşıyım. Bak Jean, senin gibileri iyi tanırım. Sizler hapishaneler için yaratılmışsınızdır. Suç işlemeden yapamazsınız. Ama yine de sana küçük bir isterim. Ne söylemek istiyorsun sen? Kötülük yapmak çok kolaydır. Kötü olmak kolaydır. Zor olan iyi insan olmaktır. Diyeceğim, sen kolay olanı değil de zor olanı yap. Yani iyi insan olmaya çalış. Eğer toplum izin verirse, eğer iş yerleri benim gibi bir mahkuma kapılarını açarsa, eğer aç kalmazsam elbette iyi insan olmaya çalışırım. Ama tersi olursa... Yine de buraya dönmeni arzu etmem. İyi insan olmaya bak. Kanunlara saygılı olmayı öğren Can. Ne soğuk hava. İşte ablanın oturduğu eve geldim. Bakalım beni görünce ne yapacak? Herhalde çok şaşıracaktır. Aradan 19 yıl geçti. Mutlaka çok yaşlanmıştır. Bakalım ben onu tanıyabilecek miyim? Ya yeğenlerim? 7 öksüz yeğenim. Herhalde koca adam olmuşlardır. Buyurun. Ne istediniz? Ben ablamı aramıştım. 7 çocuğuyla burada otururdu. Ha, siz Bayan Liza'yı soruyorsunuz galiba. Evet onu. Hala burada mı oturuyor? Nesi oluyorsunuz bayım? Ben erkek kardeşiyim. Uzun zamandır yoktum. Yani yurt dışındaydım da. Demek haberiniz yok. Bayan Liza bundan 10 yıl önce öldü. Ne? Öldü mü? Aman Tanrım. Peki nasıl öldü? Hastalıktan. Açlık ve bakımsızlıktan. Demek haberiniz olmadı. Peki ya çocukları? Yani yeğenleri? Ablamın 7 tane çocuğu vardı. Onlara ne oldu? Neredeler? Haberiniz var mı? Ablanızın ölümünden önce 2 tanesi hastalanarak ölmüştü. Biri de at arabasının altında ezilmişti. Peki ya diğerleri? Geriye kalanlarsa ablanızın ölümünden sonra ortadan yok oldular. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Demek öyle. Ailemden geriye hiç kimse kalmamış burada. Peki bayan, sizi rahatsız ettim. Hoşça kalın. Zavallı ablacığım. Sonunda açlıktan ölmüş. Ah devrim, getirdiğin açlık ve işsizlik neye patladı bizlere biliyor musun? 7 yeğenimin 3'ü ölmüş. Geriye kalan 4'ündense haber yok. Mutlaka onlar da benim gibi sefilleri oynuyordur. Hava giderek sertleşiyor. Bir otel bulup da kapağı alsam. İşte bir otel. İyi akşamlar. Evet, ne istediniz? Yatacak bir oda ve yemek. Paranız var mı? Var. 5 frank. Peşin isterim. Tamam. Al bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tamam mı? Bir dakika. Sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim. Sanmam. Bu kasabaya ilk defa geliyorum. Ama yüzünüz bana tanıdık geldi.
Tamam, şimdi hatırladım. Sen Jean Valjean değil misin? Şu hapishaneden kaçmakla ünlenen mahkum. Bak bayım, cezamı çektim ve bugün tahliye oldum. Çok yorgun ve açım. Hadi odamın anahtarını verin de bir an evvel gidip... Üzgünüm ama boş oda yok. Nasıl yok? Az önce var demiştiniz ya. Yanılmışım. Boş odam yok. Başka yere gidin. Bu saatte nereye gidebilirim ki? Bakın, samanlıkta ya da ahırda da yatabilirim. Anlamıyor musunuz bayım? Bu otelin hiçbir yerinde sizin için yer yok. Hadi şimdi terk edin burayı. Peki. Kafasını ezmeliydim o otelcinin. Bir yumrukla dümdüz etmeliydim onu. Mahkum olduğum için almadı beni oteline. Şurada bir meyhane var. Hiç olmazsa içeri girip bir iki lokma bir şey yiyeyim. İyi akşamlar. Ne istedin? Yemek ve yatacak bir yer. Param varsa ikisi de var bayım. Söyle kaç paraysa vereyim. Hey, bir dakika. Seni tanıdım. Sen Jean Valjean değil misin? Şu meşhur hırsız. Ben hırsız değilim. 19 yıl önce ablamın öksüzleri için bir ekmek çalmak zorunda kalmıştım. Hak etmememe rağmen yine de 19 yıl yattım karşılığında. Tamam bağırma. Yemek bitmiş. Yatacak yer de yok. Başka yere git. Bu saatte nereye gidebilirim ki? Beni ilgilendirmez. İstediğin yere gidebilirsin. Ama burada senin için yemek de yok. Yatacak yer de. Sen yardım et. Burada bu parkta sabaha kadar oturacak olursam donarak ölürüm. Hiç kimse istemedi beni. Paramla da olsa ne yiyecek ne yatacak yer verdiler. Anlaşılan cezaevinde çektiğim çile yetmemiş, dışarıda da çekecekmiş. Tanrı kahretsin, bu parkta oturamam, ölürüm. En iyisi ışık yanan bir evin kapısını çalayım. Belki merhametli biri evine alır beni. Şu karşıdaki büyük eve gideyim. Kapı kilitli değil. Girebilirsiniz. İyi akşamlar bayım. İyi akşamlar evladım. Gel, yaklaş. Ne istedin oğlum? Ben kürek mahkumu Jean Valjean'ım. 19 yıllık kürek cezam bu sabah bitti. Hapiste biriktirdiğim az bir param var ama bu kasabada kimse bana yemek ve yatacak yer vermedi. Aç ve yorgunum. Bu gece evinizde kalabilir miyim? Bayan Maria, sofraya bir tabak daha koyun. Bu akşam bir konuğumuz var. Bayım, dediklerimi iyice duydunuz mu? Ben herkesin köşe bucak kaçtığı eski mahkum Jean Valjean'ım. Bayan Maria, konuğumuz yemekten sonra yatacak. Ona yatak da hazırlayınız. Demek beni evinize kabul ediyorsunuz ha? İnanın bayım, beni öyle mutlu ettiniz ki. Sağ olun. Sağ olun. Merak etmeyin. Yiyeceğim yemeğin de yatacağım yatağın da parasını öderim. Ayrıca benden korkmadığınız için de teşekkür ederim. Otur evladım, ayakta durma. Siz kimsiniz? Beni Tanrı'nın bir kulu olarak kabul edebilirsin. 19 yılda 190 frank biriktirdim. Çok azını harcadım. Kim olduğumu bildiğiniz halde yine de beni konuk olarak evinize aldınız. Size minnettarım. Kim olduğunuz beni hiç ilgilendirmez evladım. Siz benim için bir kardeşsiniz. Günahınızı çektiğiniz acılarla fazlasıyla ödediğinize eminim. Şimdi ısınmaya bakın. Şöyle ocağın yanına yaklaşın. Evet, böyle iyi. Ateş ısıtmaya başladı beni. Biliyor musunuz, eğer siz de beni evinize almamış olsaydınız geceyi bu soğukta parkta geçirmek zorunda kalacaktım. Herhalde park bekçisi sabahleyin beni soğuktan kas katı donmuş bir halde bulurdu. Siz ve konuğunuz acıktıysa sofrayı hazırlayabilirim. Ne dersiniz bayım? Kahya kadın sofrayı hazırlasın mı? İyi olur. Yani çok açım da. Tamam bayan Maria, sofrayı hazırlayabilirsin. Konuğumuz için masaya gümüş takımları ve gümüş şamdanları koyabilirsin artık.
Yemekler birbirinden güzeldi. Yıllardır hiç böyle güzel yemek yememiştim. Kahya kadın güzel yemek yapar. Karnınız doyduğuna göre herhalde yatmak istersiniz. Öyle değil mi bayım? Evet Peder. Hem aç hem de yorgundum. Açlığımı giderdim. Eğer bir de uyursa... Gelin odanızı göstereyim size. Zahmet olacak. Takip edin beni. Eviniz çok büyük ve güzelmiş Peder. Evet. Bu kasabanın en güzel evidir bayım. Ayrıca hemen her tarafta da gümüş eşyalar var. Sokak kapınız da açıktı. Şaştım doğrusu. Evet öyle. Hadi gel odanı göstereyim. İşte kalacağınız oda burası Bay Jean Valjean. Yanınızdaki odada da ben kalıyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Tahliye olacağım günü dört gözle beklemiştim ama şimdi görüyorum ki beni çok güç günler bekliyor. Benim ekmek çalarak hapse düşmeme sebep olan bu toplum... şimdi de eski bir mahkum olduğum için beni arasına almak istemiyor, dışlıyor. Demek ki ben boşuna kinlenip öfkeyle doldurmamışım yüreğimi. Madem insanlar beni istemiyor, ben de insanlara her türlü kötülüğü yapabilirim. Günah benden gitti. İşte karnımı doyurup beni evine alan papazdan başlayayım. Sessizce papazın odasına gideyim. Şansım yaver gidiyor. Koridorda kimse yok. Papazın odası yanındaki oda olacaktı. Şurası işte. Hadi Jean Valjean. Toplumdan intikamını almanın tam sırası. İşte papaz mışıl mışıl uyuyor. Hadi Jean. Sustalı bıçağı çek ve bir sokuşta bitir işini. Sonra da gümüş takımları alıp kaç. Ama ya, olmaz, yapamam. Öldüremem pederi. O bana iyilik yaptı. Karnımı doyurdu, yatacak yer verdi bana. Ne sefil bir adamım ben. Ama evini soyacağım. Neredeydi o gümüş takımlar? Şu sepetin içindeymiş. Gümüşleri alıp kaçacağım buradan. Önünüze geleni kardeştir diye eve alıyorsunuz. Sonra da kötülük yapıp gidiyorlar. Söylenme bayan Mari. Bak, dün gece tanımadığınız o adam neydi adı? Jean Valjean mıdır nedir? O hapishane kaçkınını aldınız. Karnını doyurdunuz. Yatırdınız. O ne yaptı? Gümüş takımları alıp kaçtı. Otelci, meyhaneci boş yere oda ve yemek vermemiş kendisine. Ama siz hemen acıyıp... Olmaz ki canım, bu kadar da... Kapıyı açar mısınız bayan Mari? Duydum peder, açarım. Buyurun. Dünkü adam jandarmalar arasında. Piskopos Hazretleri evde mi Kahya kadın? Evet, evde, buyurun. Vay canına. O adam papaz değil de piskoposmuş. Yürü Jean Valjean. Piskopos Hazretleri, bakın size. Bay Jean Valjean, siz ha? Geri dönmenize çok sevindim. Kusura bakmayın, bu sabah giderken sizi göremedim, uyuyakalmışım. Ne iyi oldu da geldiniz. Piskopos Hazretleri, biz bu adamı gece kaçarken yakaladık. Çantasında size ait olan gümüş takımlar vardı. O hırsız onları sizden çalmış. Buyurun, alın efendim. Hayır çalmadı. Bilakis onları benim hediye ettiğimi söylemedi mi size? Belki de söylemiştir de siz inanmamışsınızdır. Lütfen o takımları Bay Jean Valjean'a geri verir misiniz? Tabii. Buyurun alın bayım, sizinmiş bunlar. Sağ olun. Sağ olun Piskopos Hazretleri. Bay Jean Valjean 19 yıl hapiste yattıktan sonra yeni tahliye olmuş. Bu gümüş takımları kendisine satıp da iş kursun diye verdi. Her neyse, madem bu bay hırsız değil, biz oyalanmayalım, gidelim efendim. İyi günler Piskopos Hazretleri. Güle güle evlatlarım, güle güle. Bay Jean Valjean, bunların parasıyla dürüst bir iş yapacağınıza dair bana söz vermenizi istiyorum. Tabii söz veriyorum Piskopos Hazretleri. Gözlerinizde iyiliğin parladığını görüyorum. Belki siz kendiniz de bilmiyorsunuz ama siz kötülükten çok iyiliğe yakınsınız. Kininizi ve kötü duygularınızı unutun artık. Yaşadığınız kötü günlere kin duymayın. Hayat her zaman bir yerinden yeniden başlanarak yaşanır.
Siz de yeni hayatınıza şimdi, şu andan itibaren başlıyorsunuz. Ve inanıyorum ki yeni hayatınızda kin, öfke ve kötülüklere yer olmayacaktır. Hadi gidin şimdi. Acaba ben psikoposun dediği gibi hakikaten içinde iyilik taşıyan iyi bir insan mıyım? Yoksa beni doyurup bana oda veren birinin evini soyacak kadar alçaklaşan sevgilinin teki mi? Hey boyum, benimle yazı turu oynar mısın? Yazı tura mı? Paran var mı? Var tabii. Bak 1 frank, babam verdi. Tamam, oynayalım hadi. Yazı mı tura mı? Yazı. At bakalım parayı abi. Tamam, atıyorum. Hop. Niye paramın üstüne bastınız? Adın ne senin? Gervez. Hadi ayağınızı kaldırın da paramı alayım bayım. Kaldırın ayağınızı. Ne parası be? Hadi bas bakalım buradan. Ya ama o benim param. Bana bak bacaksız. Şimdi ayaklarından tuttuğum gibi ikiye ayırırım seni ha. Tanıdım seni. Sen hırsız Jean Valjean'sın. Anne! Hırsız bu, hırsız! Hırsız Jean Valjean burada, imdat! Dur çocuk, bağırma. Şaka yapmak istemiştim sana. Dur, kaçma. Gel al paranı. Hay Allah, uzaklaştı. Hakikaten ben bir sefilim. Küçücük bir çocuğu korkuttum. Ama niyetim kötü değildi. Ben kötü adam değilim. Şaka yapmak istemiştim. Hem psikopos bile benim için iyi demişti. En iyisi bu şehirden çekip gitmek. Beni kimsenin tanımadığı bir şehre gidip orada namuslu insanlar gibi yaşamaktan başka çarem yok. Jean Valjean dediğini yaptı. Çantasında psikoposun kendisine hediye diye verdiği 2 gümüş şamdanla yola koyuldu. 3 gün 3 gece yürüdükten sonra Montfermeil kasabasına vardı. Burada onu kimsenin tanımasına imkan yoktu. İşte beni kimsenin tanımayacağı bir kasaba. Cıvıl cıvıl. Burada kalıp kendime yeni bir hayat kurabilirim. Artık namusumla çalışıp geçmişimi unutacağım. Bu da ne? İtfaiye arabaları. Bir yer yanıyor herhalde. Kalabalık bir itfaiye şu sokağa girdi. Neler oluyor ben de bakayım. Vay canına. Koca ev cayır cayır yanıyor. Oğlum, kızım içeride kaldı, kurtarın onları. Lütfen kurtarın, yoksa diri diri yanacaklar. Eve giremeyiz bayan. Baksanıza alevler her tarafı kaplamış. Sonra biz de yanarız. Çocuklarım, yavrularım, bir şeyler yapın. Göz göre göre yanacaklar. Lütfen ne olur kurtarın onları. İçinizde cesur yürekli biri yok mu? Şu çantamı tut bakayım bayan. Siz mi gireceksiniz? Evet, bakalım kurtarabilecek miyim? Dur, yapma yabancı. İçeri girersen ya yanarsın ya da dumanlardan boğulursun. Deli bu adam. Her kimsenin mutlaka deli. Cayır cayır yanan eve girilir mi? Yazık. İri yapılı bir adamdı. Göz göre göre elime attı kendini. Ah Tanrım. Tanrım, ne olursun yavrularımı bana bağışla. Umarım o yabancı çocuklarımı sağ salim getirir bana. İşte geliyor. Tanrım, sana şükürler olsun, evlatlarımı bana bağışladın canım. Vay canına. Yabancı çocukları kurtardık. Buyurun bayan, çocuklarınız. Merak etmeyin, dumandan bayılmışlar ama her ikisi de iyi. Sağ olun bayım, sağ olun. Tanrı sizden razı olsun. Adınız ne? Adınızı söyleyin bana. Madlen. Evet, adım Madlen. Kutlarım sizi bayım. Davranışınız çok cesurca. Başka birisi olsaydı içeri girmezdi ve bu çocuklar da yanarak ölürdü. Sizi şehrimizde ilk defa görüyorum. Yabancısınız galiba. Evet, yabancı sayılır. Niye geldiniz buraya? İş aramaya. Elinizden ne iş gelir Bay Madlen? Bilmiyorum ama her türlü işi yapabilecek yetenekliyim. O halde gelin sizi cam fabrikasına götüreyim. Orası daima işçi arar. Hiç cam fabrikasında çalıştınız mı? Hayır ama hiç önemli değil. Verilecek herhangi bir işte çalışabilirim. Evet, bir zamanların ekmek hırsızı Jean Valjean, Madlen adıyla kendine yeni bir hayat kurdu. Montfermeil şehrinde bir cam fabrikasına işçi olarak girdi. Herkes onu sevip sayıyordu.
En iyi tarafı burada kimse onun Jean Valjean olduğunu anlayamamıştı. Kırbaçla şu atları arabacı. Biraz daha hızlı gidelim. Beni bırakıp da nereye gideceksin anneciğim? Montfermeil kasabasına gideceğim kızım. Madlen Baba adında birinin cam fabrikası varmış. Orada çalışacağım. Keşke burada iş bulsaydın da benden ayrılmasaydın anneciğim. Haklısın küçüğüm ama bu kasabada bize hayat yok artık. Baban kaçtıktan sonra iyice zor duruma düştük. Paramız pulumuz kalmadı. Benim çalışmam gerekiyor. Ama bu kasabada iş bulamadım. Peki o Madlen Baba sana fabrikasında iş verecek mi anneciğim? Verir herhalde. Onun için çok iyi bir insan diyorlar. Ama önce bu kasabada seni bırakacak birini bulmalıyım. Hey arabacı! Şöyle müsait bir yerde durur musun? Kozet gel yavrum, burada iniyoruz. Bak ileride bir han var. Gel oraya gidip bir şeyler yiyelim. Sonra seni bırakacak bir yer ararız. Merhaba madam. Merhaba. Bu güzel kızlar sizin mi madam? Evet efendim. Adım Bayan Thenardier. Bu han bizimdir. Ne güzel. Kozet kızım, istersen git sen de Madame Thenardier'in kızlarınla oyna. Peki anneciğim. Hadi. Bir şey içer miydiniz? Bakın size bir teklifte bulunmak istiyorum Madame Thenardier. Adım Fantine. Kızıma bakar mısınız acaba? Neden? Siz başka bir yere mi gideceksiniz? Evet. Çalışmak üzere Montfermeil kasabasına gideceğim. Bir süre için kızımı burada bırakacağım. Eğer ona bakmayı kabul ederseniz çok sevinirim. Bilmem ki. Kabul edin lütfen. Kızım Cosette tatlı ve uysal bir çocuktur. Bugüne kadar hiç emanet çocuk bakmadık ama... Bakın hemencecik kızlarınızla uyum sağladı bile. Ne güzel kardeş kardeş oynuyorlar. Eğer kızıma bakmayı kabul ederseniz size her ay 6 frank yollarım. Bir dakika. Konuşmalarınızı duydum. Ben Bay Thenardier'yim. Kızınıza bakarız ama ayda 7 frank isteriz. 6 aylığını da hemen isterim. Ayrıca 15 frank da başka masraflar için. Hepsi 57 frank eder. Peki kabul ediyorum. Buyurun 57 frank. Kızıma, Cosette'ime iyi bakarsınız değil mi? Ben biraz para biriktirince onu almaya geri gelirim. Merak etmeyin. Kızınıza kızımız gibi bakacağız Bayan Fantine. Çocuğun giyeceklerini de bırakın. Merak etmeyin Bay Thenardier. Elbette bırakacağım. Hem onun çok güzel elbiseleri vardır. Cosette güzelim gelir misin? Geldim anneciğim. Cosette'cim bak seni bu ailenin yanına bırakıyorum tamam mı? Bir iş bulup da para biriktirince gelip seni alacağım. Peki anneciğim. Madame Thenardier siz de annesiniz. Lütfen kızıma iyi bakın. Onu sizin şefkatli ellerinize teslim ediyorum. Merak etmeyin gözünüz arkada kalmasın. Şimdi izninizle gidiyorum. Kasabaya giden ilk arabaya bineceğim. Cosette yavrum gel sarıl bana. Anneciğim ben de seninle gelmek istiyorum anne. Olmaz seni yanımda götüremem. Sen burada kalacaksın. Tamam mı yavrum? Peki. Yavrum güzelim Cosette'im benim. Elveda Cosette. Kendine iyi bak kız. Tekrar görüşeceğiz. Anne. Yavrum. Anneciğim. Bağırma. Görmüyor musun annem gitti işte. Hadi bakayım içeri gir de üzerini başına değiştir. Peki efendim. Şu kadın Hızır gibi yetişti hanım. Yarın vermem gereken borcumdan 50 frank eksikti. Aldığımız parayla onu da tamamladım. Ama o parayı kızına baktığımız için aldığımızı da unutma. Bakıp da neyine bakacağız ki? Biz ne yiyorsak onu da onu yedireceğiz işte. Şu kadının Cosette için bıraktığı çantayı aç bakalım da neler varmış içinde. Olur. Vay canına. Ne güzel elbiseler bunlar. Baksana şunlara. Hiçbiri de giyilmemiş. Madem öyle hepsini sat paraya çevir ha. Cosette'e ne giydireceğiz? Bizim kızların eski elbiselerini giydirirsin. Yine de hepsini satmayalım da birkaçını bizim kızlar için saklayayım. Zavallıları hayatlarında hiç yeni ve pahalı bir şey giydiremedik. Nasıl istiyorsan öyle yapalım.
Ne istemiştiniz küçük hanım? Adım Fantine Lafovre. Fabrikanızda çalışmak istiyorum. Ya, daha önce böyle bir fabrikada çalışmış mıydınız Bayan Fantine? Hayır ama elimden her iş gelir. Ha, üzgünüm ama fabrika işçiliği başkadır. Bakın burada cam üretiliyor. Bu işten anlamazsanız sizi işe alamam. Yapmayın. Buraya çok uzaklardan çalışmak için geldim. Küçük bir kızım var. Onu geldiğim yerde bıraktım. Paraya çok ihtiyacım var müdür bey. Söyledim size, deneyiminiz yoksa bir işime yaramazsınız. Bir fırsat verirseniz. İnanın çok akıllıyımdır. Gösterilen işi bir defada öğrenir yaparım. Şehre yeni geldim. Eğer iş bulamazsam otelde bile kalamam. Üzgünüm Bayan Fantine. Dayanı işe al Paul. Ama Madlen baba. Uzatma Paul, duymadın mı? Küçük hanım işe ihtiyacım var diyor. Peki Madlen baba. Bundan böyle kim iş için başvuruda bulunursa işe alacaksın Paul. Sağ olun muhterem efendim. Tanrı sizden razı olsun. Beni öyle büyük bir dertten kurtardınız ki. Adınız ne kızım? Fantine Yüce efendim. Bu şehirde herkes bana Madlen baba der Fantine. Sen de öyle hitap edebilirsin. Madlen baba. Tam size göre bir lakap. Hakikaten baba gibi bir insansınız. Hayır kızım. Sadece açlığın ve sıkıntının ne olduğunu bilen ve bu uğurda çok acılar çekmiş bir insanım ben. Bir laf vardır, tok açın halinden anlamaz derler. Şimdi zenginim, bir fabrikam ve çok param var. Ama bugünlere aç kalarak, acı çekerek geldim. Yani eskiden çok mu fakirdiniz Madlen baba? Hem de bir somun ekmek çalacak kadar. Her neyse, yarın sabah gelip işe başlayayım Bayan Fantine. Sağ olun Madlen baba. Bir dakika. Paul. Buyurun Madlen baba. Muhasebeye talimat verin, Bayan Fantine avans versin. Baş üstüne Madlen baba. Buna gerek yoktu Madlen baba. Beni işe alarak zaten yardımların en büyüğünü yaptınız. Kasabalar yalnız kadınlar için bir tuzaktır Fantine. Avansını alır almaz hemen bir otele yerleş. Kazandığını yoksullara dağıtmakla tanınan ünlü fabrikatör Madlen Baba, dün yoksulların yaşadığı semtte bir aşevi açtı. Aşevinin açılış töreninden sonra fakir insanlara gıda ve para yardımında bulunan Madlen Baba, yıl sonuna kadar şehirdeki bütün yoksul semtlerde aşevi açtırarak fakir fukaranın bedava yemek yemesini sağlayacağını bildirdi. Helal olsun şu Madlen Baba'ya be. Görüyor musun komiser Javert? Zengin dediğin böyle olacak. Adam kazandığını fakir fukara için harcıyor. Bu size garip gelmiyor mu müfettiş Gilbert? Yo, niye garip gelsin ki? Madlen babanın kazandığını fakir fukaraya yedirmesi, yoksullar için aşevi filan yaptırması. Acaba neden böyle davranıyor dersiniz? Bunda garipsenecek bir taraf göremiyorum komiser. Adam zengin, kimi kimsesi yok. Ayrıca da yaşlı. Biriktirdiği paraları mezara götüremeyeceğine göre çareyi dağıtmakta bulmuş. Fena mı? Kimdir bu Madlen baba müfettiş? Onun hakkında derinlemesine bir tahkikat yaptınız mı? Çıldırdın mı sen komiser? Durup dururken neden Madlen Baba hakkında tahkikat yapacağız ki? Adam suçlu değil, bir şey değil. Ayrıca bu şehrin en saygıdeğer iş adamlarından da biri. Hem bana baksana, durup dururken nereden çıkarttın bu tahkikat işini? Yoksa Madlen Baba'dan şüpheleniyor musun sen? Bakın müfettiş Gilbert, İnanmayacaksınız ama Madlen babayı birine benzetiyorum ben. Kime? Jean Valjean adında iflah olmaz bir hapishane kaçkınına. Jean Valjean mı dedin? Çıldırmışsın sen komiser. Jean Valjean dediğin adam sefilin tekidir. Onun inanılmaz hapishane firarları hala aklımdadır. Madlen Baba gibi saygıdeğer bir iş adamını nasıl olur da o sefile benzetirsin? Ben 20 yıllık polisim müfettiş bey. Bugüne kadar ön sezilerimde hiç yanılmadım. Siz inanmayacaksınız ama Madlen Baba Jean Valjean'a çok benziyor. Siz isteseniz de istemeseniz de ben Madlen Baba'nın geçmişiyle ilgili bir tahkikat yapacağım. Komiser Javert, Madlen Baba hakkındaki tahkikatın ne alemde? Onun hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Hayır müfettiş, inanmayacaksınız ama en ufak bir şey öğrenemedim. Elbette öğrenemezsin. Ben sana söylemiştim. Madlen Baba bu şehirde herkes tarafından sevilip sayılan saygıdeğer bir iş adamıdır. Öyle adamın geçmişte temizdir. Siz ne dersiniz deyin müfettiş ama ben Madlen Baba'dan hala şüpheleniyorum.
Nedenine gelince herkesin bir geçmişi vardır müfettiş. Kirli ya da temiz. Ama bu adamın yani Madlen Baba'nın geçmişi bile yok. Nasıl yani? Bu şehirde olsun başka şehirlerde olsun Madlen Baba hakkında çok geniş bir soruşturma yaptırdım. Ama maalesef hiç kimse Madlen Baba adında birini duymamış. Bilmiyor, tanımıyor. Bu size de ilginç gelmiyor mu? Ah! İmdat! Kurtarın! Ah, kurtarın! Dur bir dakika, şurada ne oluyor komiser? Kalabalık niye toplanmış? Bilmiyorum, bir olay var galiba. Gelin bakalım müfettiş. Çekilin, toparlanmayın bakalım. Toplanmayın. Ne oldu burada, söyleyin. Vay canına, görüyor musun komiser? Çöpçü Foşlevan devrilen çöp arabasının altında kalmış. Üf, vücudunun yarısı arabanın altında. Kurtarılması çok zor. Ancak birisi arabayı omuzlayacak ki Foşlevan altından çıkabilsin. Bu da çok zor. Araba çok büyük. Çekilin. Yol açın bakayım bana. Vay canına. Şuraya bak müfettiş. Bu Madlen Baba. Evet iyi ama ne yapacak? Baksanıza ceketini çıkartıyor. Sakın arabayı omuzlamaya kalkışmasın. Olamaz. Mümkün değil. Bunu yapacak tek bir adam vardı. Kim o? Jean Valjean. Öyle acı bir kuvveti vardır ki onun Toulon şehrinde bir kere koca bir mermer direği tek başına tutmuş, heykeli kırılmaktan kurtarmıştı. Tanrı aşkına komiser Javert. Şu Jean Valjean işi de sende saplantı haline geldi. Unut artık şu adamı. Biriniz şu ceketimi tutsun bakayım. Tamam. Hey Foşlevan Baba, korkma. Şimdi kurtaracağım Sen seni. misin Madlen Baba? Çok kötü durumdayım. Bir an evvel beni buradan kurtarmaya bak. Tamam merak etme, kurtaracağım. Hey sizler. Ben şimdi arabayı omuzlayarak kaldıracağım. Siz de Foşlevan Baba'yı arabanın altından çıkartın, tamam mı? Başlıyorum. Aman tanrım. Görüyor musun komiser Javert? Bu yaşta koca arabayı yerinden oynat. Evet, inanılmaz bir şey. Bakın kaldırmaya başladı bile. Hadi tamam, şimdi çekin. Foşlevan Baba'yı arabanın altından çekin. Bacağım kırılmış galiba. Yavaş olun. Tamam mı? Çok acıyor. Kurtardınız mı Foşlevan Baba'yı? O halde arabayı yere bırakıyorum. Hey, neden öyle havalı havalı bakıyorsunuz? Çabuk bana yardım edin de Foşlevan Baba'yı hastaneye götürelim. Tanrım, bu ne acı kuvvet. Gözlerimle görmesem inanmazdım. Ondan daha genç insanlar varken Madlen Baba yaşına rağmen hayatını tehlikeye koyarak basit bir çöpçünün hayatını kurtardı. Siz ister inanın ister inanmayın ama sizin Madlen Baba dediğiniz bu adam Jean Valjean'ın ta kendisi. Adım gibi eminim buna. At arabasını ondan başka kimse kaldıramazdı. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın komiser Javert? Paris Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak Jean Valjean'ın nerede olduğunu öğreneceğim. Başka türlü şüphelerimden kurtulamayacağım müfettiş. Hey kızlar! Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Neymiş o parti? Bizim patron Madlen Baba var ya. Kralımız Madlen Baba'yı bu şehre belediye başkanı yapmış. Sahi ya. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. 1 saat önce Madlen Baba'nın yanındaydım. O zaman öğrendim. Yaşasın Madlen Baba. Hey komiser Javert, haberi duydun mu? Hangi haberi müfettiş Gilbert? Fransa kralı Madlen Baba'yı şehrimize belediye başkanı tayin etmiş. Sahi mi? Doğru mu bu müfettiş? Sokağa çık da bak. Bütün şehir dışarıda bayram ediyor. Madlen Baba'nın belediye başkanı olmasını kutluyor. Adamı amma da çok seviyorlarmış. İnanılmaz bir şey. Demek Madlen Baba belediye başkanı oldu ha? Evet, ve dolayısıyla biz polislerin de patronu oldu. Biliyorsun polis teşkilatı belediyeye bağlı. Ne demek istiyorsun müfettiş? Madlen Baba'nın hakkında bazı olumsuz düşüncelerim vardı. Onun Jean Valjean olduğunu sanıyordun ya. Bu işi kurcalamaktan artık vazgeç komiser. Zira Madlen Baba duyarsa bu mesleğinin sonu olabilir.
Merak etme müfettiş. Çok yakında bu şüphelerimden kurtulacağım. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek cevabı bekliyorum. Sevgili yavrum, Kozet'im. Nasılsın güzel kızım? İyi misin? Sana Tenardiyeler iyi bakıyor mu? Seni çok özledim. En kısa zamanda yanıma alacağım. Şimdilik para biriktiriyorum. Yeteri kadar para sahibi olduktan sonra oraya geleceğim ve... Hey Fonten, sen ne yapıyorsun orada öyle? Sen misin usta? Korktum birden. Hiç, kızıma mektup yazıyordum. Mektup mu? İş saatinde. Bak, bütün kadınlar makinelerin başında çalışıyor. Niyetin fabrikadan kovulmak galiba. Tamam sonra yazarım. Hadi bakayım, doğru makinenin başına. Bir daha senin işinden başka bir işte uğraştığını görmeyeyim, tamam mı? Bak usta, söylemedi deme. Bu kız sağlam papuç değil. Ne demek istiyorsun sen? Makinesini bırakıp sabahtan akşama kadar mektup yazıp duruyor. Ayrıca çok da labali. Fırsat buldukça Madlen babanın yanında hep. Ya öyle mi? Ben gereğini yaparım. Hadi bakayım, sen de işinin başına dön. Üzgünüm Bayan Fantine. Ama işinize son vermek zorundayım. Aman tanrım. İyi ama neden? İşinizde yeteri kadar verimli değilmişsiniz. Bunu size kim söyledi? Bu sizi ilgilendirmez. Evet. Şu zarfı buyurun. İçinde bugüne kadarki çalıştığınız günlerin ücreti var. Ama haksızlık bu. Ben iyi bir işçiyim. Lütfen Bayan Fantine. Artık gider misiniz? Tanrım, sen bana yardım et. Ne yapacağım şimdi? Bu yabancı şehirde 5 parasız ve işsiz kaldım. Yavrum, Kozet'im başka yerde, ben başka yerde. Oysa buraya ne umutlarla gelmiştim. Para kazanıp biriktirecek ve Kozet'imi yanıma alacaktım. Alacağın olsun Madlen baba. Durup dururken beni işten çıkarttın. Bir de senin için fakir fukara babası derlerdi. Demek önce insanları işe alıp sonra çıkartıyormuşsun. Ama koca şehirde bir fabrika sahibi sen değilsin ya. Ben de ekmeğimi başka yerde ararım. Ama iş bulmak kolay değildi. Fantine hangi kapıya gitse ters yüzü geri dönüyordu. Günler günleri kovaladı. Fantine'in biriktirdiği 3-5 kuruş da kar gibi eriyiverdi. Kaldığı otelden ayrılarak tek odalı berbat bir eve taşındı. Bir taraftan da kendisini Madlen babanın işten çıkarttığını sanıyor ve ona lanetler yağdırıyordu. Öte yandan kızı Kozet'e bakan Tenardiyeler sık sık mektup yazıp kendisinden çeşitli vesilelerle para istiyorlardı. Zavallı kadın bir seferinde uzun saçlarını, öbür seferinde de ağzındaki 2 altın dişini çıkartarak satmış, kızı için para isteyen Tenardiyelere göndermişti. O genç, güzel kadın, kısa zamanda tanınmayacak hale gelmiş, sıkıntı ve yoksulluk Fantine'i çirkinleştirmişti. Dişsiz. Yuh, şuna bakın şuna. Neden kaçtın neden? Defolun piç kuruları. Hey Tanrım, ben bu hallere düşecek insan mıydım? Kızım, Kozet'im için gelde kaldım, dişsizde kaldım. Ne zaman bitecek bu çilelerim benim? Kel kadın, benimle bir bardak şarap içer misin ha? Defol be, sen eksin. Defol diyorum. Bana bak, şimdi tokadı patlatırsam sana. Seni pis sarhoş seni. Bana mı Çekil diyorum, çekil.
Sen kim oluyorsun da benim gibi adama böyle sarhoş marhoş diyorsun? Ben sarhoş muyum? Bana ha? Bana vurursun öyle mi? Durun. Ne oluyor orada? Komiserim, bu kadın var ya, bu kadın bana vurdu. Tokat izi hala sol yanağımda. Vururum tabii. Beni kolumdan tutup meyhaneye götürmek istedi. Tamam. Hadi bakalım yürü kadın. Karakola gidiyoruz. Neden? Ben ne yaptım ki? Esas suçlu o. Bana sarkıntılık yaptı. Kapat çeneni de yürü diyorum. Ne istiyorsunuz benden? Çektiklerim yetmedi mi? Esas tutuklanması gereken ben değil, o sarhoş diyorum size. Genel asayişi bozduğun için seni 6 ay hapse mahkum ediyorum Fantin. Komiser Şever. Madlen Baba. Belediye başkanımız. Buyurun efendim. Bu kadını derhal serbest bırak. Ama sayın başkanım. Bu kadın suçsuzdur. Ben tesadüfen olay yerindeydim. Suçlu olan bu kadın değil, ona sarkıntılık eden sarhoştur. Durun bir dakika. Siz Madlen Baba, yanlış duymadım ya. Benim serbest bırakılmamı istiyorsunuz. Evet kızım. Yok şaka yapıyorsunuz galiba. Olamaz. Siz Madlen Baba, benim serbest kalmamı isteyemezsiniz. Neden kızım? Hayır, siz Madlen Baba olamazsınız. Çünkü o kötü ve katı kalpli biridir. Neden Madlen Baba için böyle düşünüyorsun? Öyle olmasaydı beni sebepsiz yere fabrikasından attırıp bu sefaletin içine düşürmezdi. Beni tanımadın değil mi Madlen Baba? Ben Fantin'im. Küçük kızını yanına aldırmak için gece gündüz fabrikamda çalışan Fantin. Aman Tanrım. Fantin sen ha? Olamaz, çok değişmişsin. Değişirim tabii. Kızıma para göndermek için saçlarımı kestirdim. Dişlerimi çektirdim. Ve sayenizde sefil biri oldum Madlen Baba. Özür dilerim sayın başkanım ama bu kadını serbest bırakamam. Bırakamam da ne demek komiser Şaver? Bu kadın suçsuzdur. Asıl suçlu ona sarkıntılık eden sarhoştur. Esas onu yakalamanız gerekirdi. Ama bu kadın şimdi size hakaretler yağdırdı. Orası beni ilgilendirir, seni değil. Üzgünüm ama kadını serbest bırakamayacağım. O suçludur ve cezasını çekmek zorundadır. Komiser Şaver, siz benim emrimde görevli bir polissiniz. Ne diyorsam derhal onu yapın. Hemen şimdi. Peki efendim. Size gelince Bayan Fantin. Tanrı şahittir ki sizi işten çıkaran ben değilim. Başınıza gelenleri şu anda duyuyorum. Keşke işten çıkarıldığınız gün gelip bana haber verseydiniz. Müdürünüz işten çıkarıldığımı söyleyince mutlaka sizin haberiniz vardır diye düşünmüştüm. Durumunuz iyi değil, hastasınız. Sizi tedavi ettireceğim. Ayrıca kötü günler sona erdi Bayan Fantin. Şu andan itibaren sizin ve kızınızın bütün geçimini ben üstüme alıyorum. Madlen Baba, Madlen Baba. Tanrı sizi ödüllendirsin. Hadi kızım ağlama. Ağla. Gel seni hastaneye götüreyim. Bundan sonra senin için sefalet bitti artık. Seni en iyi doktorlara tedavi ettireceğim. Doktor, Bayan Fantin'in hastalığı nedir? Verem Madlen Baba. Aman Tanrım, verem mi? Evet, kötü beslenmekten ve soğuktan ciğerleri işlemez hale gelmiş. Zavallı kız. Peki yaşama şansı ne doktor? Hiç yok gibi bir şey Madlen Baba. Tanrım ne feci. Üzgünüm ama hastalık çok ilerlemiş. Neyse peki, sağ ol doktor. Üzülme Bayan Fantin, iyileşeceksin. Doktorlar seni ayağa kaldıracak. Madlen Baba, sizden bir ricam olacak. Buyur, söyle kızım.
Ölmeden önce kızımı, Kozetimi görmek istiyorum. Ne olur lütfen kızımı bana getir Madlen baba. Olur Fantin. Bunu hemen yapacağım. 1-2 gün içinde gidip kendim getireceğim kızını buraya. Sen hiç merak etme. Madlen baba. Buyur Fantin. Siz çok iyi birisiniz. Beni işten çıkardınız diye arkanızdan kötü şeyler söyledim. Olur beni affedin. Esas sen beni affet Fantin. Benim yüzümden bu hale düştün. Bu yüzden kendimi hiç affetmeyeceğim. Geçmiş unut, düşünme artık. İyileştikten sonra hanımefendiler gibi yaşatacağım seni. Sen ve kızın artık hiç ayrılmayacaksınız. Hep birlikte olacaksınız. Ben ve kızıma... Kozetim, canım kızım benim. Onu bana getireceksiniz değil mi Madlen baba? Getireceğim Fantin. Söz veriyorum, getireceğim. Madlen baba, burada mısınız? Buradayım Fantin. Yanındayım kızım. Madlen baba, ben iyi değilim. Öleceğimi hissediyorum. Ölümden söz etmek için çok gençsin Fantin. Merak etme. İyileşecek, kızınla mutlu günler yaşayacaksın. Hiç sanmıyorum. Sizden ricam kızımı, Kozetimi bana getirin. Ölmeden önce onu son bir kere kucaklamak istiyorum. Söz veriyorum Fantin. Kızını getireceğim sana. Yarın kasabaya gidip onu alacağım. Size minnettar kalırım. Madlen baba, Kozet Tenardiyelerin hanında kalıyor. Onlar bakıyor kızıma. Sayın Başkan. Komiser Javert, siz misiniz? Ne var, ne istiyorsunuz? Sizinle özel olarak konuşmak istiyorum efendim. Çok önemli mi? Görüyorsunuz bir hasta ziyaretindeyim. Evet, mesele oldukça önemlidir başkanım. Peki. Ben şimdi gelirim Fantin. Dışarı gelin komiser. Ne var komiser Javert? Önemli olan konu neymiş? Efendim, sizden buraya işime son vermenizi istemek için geldim. Anlamadım. Bu da ne demek oluyor komiser? Bağışlanamaz bir suç işledim de ondan başkanım. Hadi canım, şaka etmeyin. Kime karşı işlediniz bu suçu? Size karşı efendim. Bana karşı mı? Olabilir, bu hiç önemli değil. Suçunuz her neyse bağışlıyorum komiser Javert. Hayır başkanım. Siz bağışlasanız bile ben kendimi bağışlayamam. Zira insanlar işledikleri suçun cezasını mutlaka görmelidir. Dur bir dakika komiser. Bana karşı ne suçu işlemişsin? Anlat da bileyim. Efendim, ben sizi tehlikeli bir kanun kaçağına benzettim. Ve öyle olduğunuza inanarak hakkınızda sizden habersiz tahkikatta bulundum. Niye? Peki beni benzettiğiniz bu kanun kaçağı kimmiş? Jean Valjean. Jean Valjean mı? Yani şu cezaevinden sık sık kaçmakla ünlenen kürek mahkumu mu? Evet başkanım. Ben onu size benzettim. Daha doğrusu sizin o olduğunuza kafayı takarak hakkınızda önce soruşturma yaptım ama maalesef bir şey öğrenemedim. Daha sonra Paris Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı yazdım. Ve sizden duyduğum kuşkuyu dile getirerek sizin Jean Valjean olabileceğinizi bildirdim. İlginç. Peki sonra? Az önce Paris Emniyetinden yazımın cevabını aldım. Ne yazıyordu yazıda? Jean Valjean'ın halen Arras kasabasında ölünceye kadar hapiste kalmak üzere yargılandığı bildiriliyordu. Sahi mi? Yani Jean Valjean hapishanede miymiş? Evet başkanım. Adam her ne kadar kendisinin Jean Valjean olmadığını söylüyorsa da hapishane arkadaşları onu tanımış ve adamın Jean Valjean olduğuna tanıklık etmişler. Demek Jean Valjean yargılanıyor ha? İyi ama ben onun yıllar önce cezasını çekerek tahliye olduğunu duymuştum. Peki şimdiki suçu neymiş komiser? Suçu bir elma dalını kırarak çalmak. Sonra da bir çocuğun parasını ve bir psikoposun gümüş takımlarını çalmak. Eski ve tehlikeli bir mahkum olduğu için mahkeme kendisini ömür boyu hapse mahkum edecekmiş. Evet, anlıyorum. Sizin gibi muhterem ve saygıdeğer bir insanı o mahkuma benzeterek soruşturma yaptığım için suç işlemiş bulunmaktayım. Lütfen istifamı kabul edin başkanım. Saçmalama komiser Javert. Sen iyi bir polissin, işine devam edebilirsin.
Bu konuda seni bağışlıyorum. Ama sayın başkanım... Benimle tartışmayın komiser. İstifanızı kabul etmiyorum. İşinize dönebilirsiniz. Emredersiniz başkanım. Durun bir dakika. Size bir şey soracağım. Jean Valjean'ın mahkemesi ne zamanmış? Yarın değil, öbür gün. Karnınız aç mı Madlen baba? Yemeğinizi hazırlayayım mı? Hayır Bayan Antoinette. Canım hiçbir şey istemiyor bu akşam. Niye? Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Otur Bayan Antoinette. Seninle biraz dertleşmek istiyorum. Hayrola Madlen baba? Sizi hiç bu kadar sıkıntılı görmemiştim. Bu şehirde benim gerçek kimliğimi bilen senden başka hiç kimse yok Bayan Antoinette. Yani Jean Valjean oldunuz mu? Evet. Biliyorsun uzun yıllar önce geldiğim bu şehirde eski bir mahkum olduğum anlaşılmasın diye adımı Madlen olarak değiştirmiştim. Çalıştım, para biriktirdim ve becerim sayesinde bir fabrika kurdum. Yaşlılara, muhtaçlara ve yoksullara yaptığınız yardımlar yüzünden de halk size Madlen Baba adını taktı ve hala da sizi öyle biliyor. Evet ama şimdi zor durumdayım Bayan Antoinette. Bir türlü ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne oldu Madlen Baba? İnanılması zor bir şey ama Arras kasabasında bir mahkum Jean Valjean zannedilerek ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyormuş. Ne? Ya. Tanrı aşkına. O mahkumu siz yani Jean Valjean mı zannediyorlarmış? Evet. Bugün komiser Javert söyledi. Olacak şey değil. Ya komiser çıldırmış ya da komisere bilgi veren Paris Emniyeti. Jean Valjean ben olduğuma göre Arras kasabasında yargılanan öbür adam kim peki? Akıl alır gibi değil. Demek o mahkum size çok benziyormuş. Öyle de olsa o adamın ne suçu var ki? Gerçek Jean Valjean benim ama ben burada zengin, saygıdeğer bir iş adamı, hatta bir belediye başkanı olarak mutluluk içinde yüzerken suçu bana benzemek olan bir gariban yarın değil öbür gün mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilecek. Yazık. Suçsuz yere ölünceye kadar hapiste çürüyecek zavallı. Tabii ben mahkemeye gidip de durun hakiki Jean Valjean benim, o garibanın bir suçu yok demediğim takdirde. Yoksa mahkemeye gidip de hakikati söylemeyi mi düşünüyorsunuz Madlen Baba? Evet Bayan Antoinette, böyle yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu şartlar beni böyle yapmaya zorluyor. Ya ama mahkemeye gidip de Madlen Baba değil de Jean Valjean olduğunuzu söylerseniz bu sefer sizi ömür boyu hapse mahkum ederler, öyle değil mi? Bilmem, evet belki de ederler. Peki o zaman ne olacağını düşündünüz mü? Fabrikanız, işçiler, her ay yardım yaptığınız yoksullar, muhtaçlar, düşkünler, Fantin, saniye saniye ölüme giden o zavallı Fantin, onun ölümüyle öksüz ve yetim kalacak kızı Cosette. Eğer siz hapse girerseniz bütün bu zavallıların hali nice olur sonra? Hiç bunları düşündünüz mü? Düşünmez olur muyum Bayan Antoinette? Çok düşündüm. Ama öte yandan susacak olursam ben diye ömür boyu hapiste yatacak olan o zavallı, ya onun hali ne olacak? Görüyorsun ya Bayan Antoinette, ne kadar zor bir durumdayım. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Bilmiyorum ama herhalde geçmişimi unutur susardım. Yani göz göre göre bir mahkumun kendi yerine cezalandırılmasına seyirci kalırdın, öyle mi? Doğruyu söyleyip hapse girerek yüzlerce yoksulu yardımsız bırakacağıma susarak eski bir sabıkalının ömür boyu hapse mahkum olmasını yeğ tutardım herhalde. Evet, belki de doğru olan bu. Susmak, seyirci kalmak. Madem öyle senden bir ricam var. Emredin Madlen Baba. Gardırobumu aç. Orada bu şehre ilk geldiğim gün giydiğim eski elbiselerimi göreceksin. Onları yak Bayan Antoinette. İşte doğru olan bu Madlen Baba. Sen belki eskiden Jean Valjean'dın. Ama yıllardır, çok uzun yıllardır bu şehrin Madlen Babasısın ve öyle kalmalısın. Bu da ne demek oluyor Madlen Baba? Hani dün gece susmaya karar vermiştiniz. Eski elbiselerinizi bana yaktırarak geçmişinizi de küllendirmiştiniz. Şimdi sabah olunca bu kararınızdan neden vazgeçtiniz? Bunu anlatmak çok zor.
Hapisten tahliye olurken gardiyan bana kötülük yapmak çok kolay Jean Valjean. Zor olan iyilik yapmaktır demişti. İşte ben bütün gece bunu düşündüm ve sonunda gardiyana hak verdim. Kolay olanı değil de zoru mu seçtiniz? Evet. Ben iyilik yapmak istiyorum. Ve bunu kendim için, kendi vicdanım için yapmak istiyorum. Peki ya yardım ettiğiniz yoksullar, ya hasta Fantine, Fantine'in kızı Cosette? Sizi hapse atarlarsa bunlara kim sahip çıkacak? Bilmiyorum Bayan Antoinette. Aslında Jean Valjean olarak küçük bir çocuğun parasını almak ve psikoposun gümüş takımlarını çalmakla suçlanıyorum. Çocuğun parasını onu kızdırmak için almıştım. Geri verecektim ama korkup kaçmıştı. Psikoposun gümüş takımlarına gelince dün gece gardıropta gördünüz. O kendi bana satıp da bir iş kurmam için vermişti. Belki mahkemeyi ikna edebilirim. Madem öyle Tanrı yardımcınız olsun Madlen Baba. Ben dahil bu şehrin bütün insanları sizi seviyoruz. Artık gitmeliyim. Mahkeme yarın Aras kasabasında yapılacakmış. Zamanında yetişirsem iyi. Saatlerdir yol alıyorum. Neden? Niçin? Sıradan eski bir savdukalı mahkumu ömür boyu hapse mahkum olmaktan kurtarmak için. Tanrım, yaptığım doğru bir davranış mı hakikaten? Kariyerimi, fabrika sahipliğimi, belediye başkanlığımı tehlikeye atıyorum. Kazancımı dağıttığım yoksulları, muhtaçları kaderlerine terk ediyorum. Hapse girersem yaşama umudunu bana bağlamış olan, ölüme adım adım yaklaşan Fantine'i ve bakacağım diye söz verdiğim kızı Cosette'i... Bütün bunları zaten elma dalını kırarak çaldığı tespit edilen sıradan sefil biri için yapmak hakikaten dürüstlük mü yoksa aptallık mı? Söyleyin bana, Madlen Baba nerede? Neden bu saate kadar gelmedi? Doktor, doktor. Burada yanınızdayım Bayan Fantine. Ölüyorum doktor. Hissediyorum bunu. An be an ölüme doğru gidiyorum. Madlen Baba neden gelmedi? Nerede o? Bana kızımı, Cosette'imi getireceğini söyledi. Söz verdi bana. Merak etmeyin. Madlen Baba söz verdiyse yapar Bayan Fantine. Bu sabah gelmediğine göre mutlaka kızınızı almaya gitmiştir. Sahi mi doktor? O zaman Cosette'im gelinceye kadar yaşamalıyım. Yaşayacağım değil mi doktor? Elbette yaşayacaksınız. Hadi dinlenmenize bakın. Madlen Baba mutlaka Cosette'imi getirmeye gitmiştir. Acaba ne zaman döner doktor? Bilmiyorum Bayan Fantine ama yarın gelir herhalde. Doktor, Cosette'im gelirse onun yanımda yatmasına izin verirsiniz değil mi? Veririz tabii, merak etmeyin. Ben onu kaç yıldır görmüyorum. İzin verirsiniz değil mi? Veririz. Hele Madlen Baba bir getirsin. Şuraya yanıma minik bir yatak koyarsanız onun için. Ana kız birbirimize bakar yatarız. Tabii. Ama konuşup da yorulmayın. İstirahat etmenize bakın. Önümde 20 millik bir yolum var. Bu külüstür arabayla dilerim mahkemeye zamanında yetişirim. Eğer yetişemezsem de bu benim suçum olmaz. Aha, ne oluyor? Şşş, dur. Hay Allah, aksiliğe bak. Arabanın tekerleği kırılmış. Bu şekilde 1 mil bile gidemem. Az ileride bir kasaba var. Ağır ağır oraya gidip tekerleği onarmak lazım. Bu da bana vakit kaybettirecek belki ama elimden başka bir şey gelmiyor ki.
tekerlek kötü kırılmış. Evet, yarım mil ötede kırıldı. Buraya zar zor gelebildim. Tamir edebilecek misiniz? Elbette ama hemen yapamam. Ne kadar sürer? Ancak yarın sabah hazır olur. Yarın mı? Olmaz. Size çok para veririm. Yeter ki hemen onarın. Bakın bayım, milyon bile verseniz yarından önce olmaz. Burası küçük bir köy. Ona uygun bir tekerlek bulamayız. O halde bana kiralık bir araba bulun. Ya da satın alayım. Kaç paraysa veririm. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? Aras kasabasında bir insanın hayatı söz konusu da ondan. Satın alabileceğim bir araba var mı? Eski püskü bir araba var ama sizi Aras kasabasına götüreceğinden şüpheliyim. Olsun, yine de denemeliyim. Dedim ya, hayat memat meselesi. Siz bilirsiniz. Eski arabayı kiralayan Jean Valjean yeniden yola koyuldu. 5 mil gittikten sonra önüne ilk çıkan handa yemek yedi. Daha önünde 10 millik bir yol vardı. Havada kararmaya başlamıştı. Karanlıkta 10 mili nasıl gideceğini, mahkemeye nasıl yetişeceğini düşünüyordu. At yorulmuş, burnundan soluyor, üstünden terler akıyordu. Hava kapkaranlık olduğunda daha fazla ilerleyemedi ve bir handa gecelemek zorunda kaldı. Ertesi sabah şafakla birlikte tekrar yola koyuldu. Arabayı deli gibi sürüyordu. Birkaç saat sonra Arras kasabasına vardı ve doğru mahkeme salonuna koştu. Mübaşir, mahkeme bitti mi? Bitti ya, az önce sonuçlandı. Mahkumun akrabası mısınız yoksa? Hayır. Peki suçlu mahkum oldu mu? Olmaz olur mu? Hem de müebbet hapis yedi. Ne? Az bile verdiler. Bana kalsa idam verirdim. Canavar kadın çocuğunu bıçakla dilim dilim doğrayarak öldürmüştü. Hay Allah, ben başka bir mahkemeyi sormuştum. Eski bir kürek mahkumu yargılanacaktı. Sen Jean Valjean'ın davasını soruyorsun. O şimdi başlayacak. Şu ikinci odaya gir. Duruşma orada yapılacak. Sağ ol mübaşir. Neyse, tam vaktinde yetiştim. Şu yargılanacak olan mahkum kimmiş pek merak ettim. İşte gördüm onu. Vay canına. Hakikaten bana benziyormuş. Benim gibi iri yarı biri. Sanık Jean Valjean. Başkasına ait birinin bahçesine girip bir elma dalını kırarak çalmışsın. Bir çocuğun parasını zorla almışsın. Ayrıca piskoposun da değerli gümüş takımlarını çalmışsın. Savcının bu iddiasına ne diyeceksin bakalım ha? Bakın, önce ben Jean Valjean falan değilim muhterem yargıcım. Adli bir hata yapıyorsunuz efendim. Elma falan da çalmadım. O dal kırılmış yere düşmüştü. Karnım açtı, onun için aldım efendim. Ayrıca ne çocuğun parasını ne de piskoposun gümüşlerini falan çalmadım. Tam 3 aydır Jean Valjean diye hapislerde yatıyorum. Oysa Jean Valjean'ı ne tanırım ne de görmüşlüğüm vardır. Ama hapishanedeki arkadaşların Şenil Diyo, Kospey ve Brevet senin Jean Valjean olduğuna dair yeminli ifade verdiler. Onlar neden yalan söylesin ki? Buna ne diyeceksin bakalım? Ne diyeyim muhterem yargıcım. Demek ki onlar beni benden daha iyi tanıyorlarmış. Gereği düşünüldü. Sanık Jean Valjean. Mahkememiz seni eski suçlarını da göz önüne alarak ömür boyu hapse mahkum etti. Durun, acele etmeyin. Durun lütfen. Asıl suçlu benim muhterem yargıç. Madlen baba, sayın belediye başkanı. Neler söylüyorsunuz? Maalesef söylediklerim hakikattir sayın yargıç. Az önce ömür boyu hapse mahkum etmeye kalkıştığınız o kişi Jean Valjean değil. Jean Valjean benim. Ama nasıl olur? Siz yıllardan beri yaptığınız iyiliklerle halkın sevgilisi haline gelmiş Madlen baba değil misiniz? Herhalde bizimle şaka yapıyorsunuz. Hayır muhterem yargıç, şaka yapmıyorum. Ne yazık ki söylediklerim doğru. Jean Valjean sanarak mahkum etmek istediğiniz o adam kim bilmiyorum ama gerçek Jean Valjean benim. Ya ama nasıl olur? Biliyorum, inanmakla güçlük çekiyorsunuz ama söylediklerim doğrudur.
Çalıştım, kazandım, zengin oldum. Bu da yetmiyormuş gibi Kral Hazretleri tarafından belediye başkanı da seçildim. Peki neden Jean Valjean kimliğini bırakarak Madeleine Baba kimliğine büründünüz? Gerçek kimliğimi saklamamın sebebi dürüst kişilerin arasına katılabilmekti. Ama yanılmışım. Toplum, yani sizler, yani yargıçlar, savcılar ve halk en küçük suçları bile bağışlamıyorsunuz. Aç kalınca bir ekmek, bir elma çalanı bile. Size göre bunlar ne büyük suçlar değil mi? Bunu yapanlar sizin gözünüzde canavardan başka bir şey değil. Hapse girdiğim zaman saf bir adamdım. Ama her türlü namussuzluğu orada öğrendim. Tahliye olunca bir psikopos benim eski benliğimi bulmama yardım etti. Evinden gümüş takımlarını çaldığım doğrudur. Evet, çaldım. Ama o, yani psikopos beni bağışladı. Bu da yetmiyormuş gibi gümüş şamdanları bana armağan etti. Küçük Gerves'in parasını çaldığım da doğrudur. Ama ona şaka yapmak istemiştim. Oysa benden korkup kaçtı. Her neyse. Eğer Jean Valjean'ı mahkum etmek istiyorsanız bırakın o fukarayı. Jean Valjean benim. Ne yapacaksanız bana yapın. Başka bir değişim yok. Ben kasabama gidiyorum. Eğer beni tevkif etmek isterseniz kasabada bulabilirsiniz. Aman Allah'ım. Madeleine Baba, ne oldu sana? Neden saçların bembeyaz olmuş? Boş ver Fantine. Sen nasılsın? Nasıl oldun kızı? Doktorlar bana senin kızımı almaya gittiğini söylediler. Getirdin mi kızımı Madeleine Baba? Getirdin mi? Söz vermiştin bana. Kozetimi getireceğine söz vermiştin. Tabii getirdim ama... Hani nerede? Kızım nerede? Kozetim nerede Madeleine Baba? Kızımı göster bana da. Çektiğim acılar son bulsun. Doktorlar... Evet, doktorlar hemen kızını görmenin tehlikeli olacağını söylediler. Heyecanın geçsin, getirip göstereceğim. Seni burada bulacağımı tahmin ediyordum Jean Valjean. Aman Tanrım. Bu komiser Javert benim için mi geldi yoksa? Korkma Fantine. Komiser benim için geldi buraya. Doğru söylüyorsun Jean Valjean. Senin için geldim buraya. Herhalde haberin vardır. Artık belediye başkanı değilsin. Önemli değil komiser. Ama benim için önemli. Hadi bakalım, düş önüme, seni karakola götüreceğim. Neler söylüyor Madeleine Baba? Bana da söyler misin? Komiser neden seninle böyle konuşuyor? Sen istirahat etmene bak Fantine, ben hallederim. Komiser Javert, sizden bana 3 gün izin vermenizi rica ediyorum. Gördüğünüz şu zavallı kadına kızını getireceğime söz vermiştim. 3 gün sonra size teslim olur. Ne? Çocuğum, Kozet'im burada değil mi? Hani onu getirdiğini söylemiştin Madeleine Baba. Demek kandırdın beni. Kızımı görmeden öleceğim. Gözlerim açık gideceğim. Neden kızımı getirmedin Madeleine Baba? Neden? Sus be kadın. Ne Madeleine Babası? Bu adam eski bir kürek mahkumu. Adı da Jean Valjean. Anladın mı şimdi? Ne? Fantine, bayan Fantine. Aman Allah'ım, ölmüş. Fantine ölmüş. Onu sen öldürdün komiser Javert. Fantine'i sen öldürdün. Kadının yüreğine indirdin. Kapa çeneni Jean Valjean. Seni tutukluyorum. Mahkemen yapılıncaya kadar kasaba hapishanesinde kalacaksın. Yürü hadi. Hey, duydunuz mu? Polis bizim iyiliklerimiz Madeleine Baba'yı tutuklamış. Duyduk. İnanılır gibi değil. Meğer bizim Madeleine babamız eski bir kürek mahkumuymuş. Ya. Adı da Madeleine değil, Jean Valjean'mış. Hırsızın tekiymiş. Tanınmamak için adını değiştirmiş. Madeleine baba gibi fakir fukara babası bir adamda soyguncu çıkarsa pes artık. İnsanın öz kardeşine bile güveni kalmıyor. İşte Jean Valjean, dürüstlüğün faturası.
Suçsuz birini hapisten kurtarayım diye hakiki kimliğini söyleyince kendini yine hapiste buldum. Oysa ne güzel, namuslu, dürüst bir hayat sürüyordu. Saygıdeğer bir insandım. Belediye başkanı bile olmuştum. Ama şimdi pis bir hapishanenin küf kokan rutubetli bir hücresinde belki de ömrümün sonuna kadar çürüyeceğim. Hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Ama bu hapishanede kalamam ben. Fantine kızına bakacağıma dair söz vermiştim. Sözümü tutmalıyım ve bu yüzden de buradan çıkmalıyım. Penceredeki demirleri kırarak kaçmalıyım. Benim eski gücüm kalmış mı ki? He? Demirler oldukça eski ve paslı. Yerlerinden de oynuyor ama. Hadi Jean Valjean, o acımasız kol gücünü dene. Demirleri sök ve kaç buradan. Sökeceğim. Başaracağım. Ömrümün sonuna kadar kalmayacağım burada. İşte başardım. Özgürlükle aramda olan demirleri söktüm. Hadi Jean Valjean, pencereden atla ve hürriyetine kavuş. Hapisten kaçan Jean Valjean hemen evine gitti. 2 şamdanı ve bazı kağıtları yanına alarak ortadan kayboldu. Aynı gün bankaya da uğrayarak 1 milyon franka yaklaşan parasını çekerek kayıplara karıştı. Ama Jean Valjean fazla uzağa gidemedi. 3-4 gün sonra onu bir ormanda dolaşırken yakaladılar. Para üstünde değildi. Onu Toulon şehrine forsalık yapmaya gönderdiler. Jean, Orion adlı bir gemide kürek çekmeye başladı. Ne var ki Jean, gemide bir kazaya uğradı ve denize düştü. Bütün gemi personeli onun denizin üstüne çıkmasını bekledi. Ama boşuna. O hiç görünmedi. Bunun üzerine Jean Valjean'ın boğulduğuna hükmettiler. Ertesi günkü gazeteler, Orion gemisinde forsalık yapan ünlü hırsız Jean Valjean'ın denize düşerek boğulduğunu yazıyorlardı. Cosette! Cosette! Hay Allah, nerede bu kız? Heh, gördüm onu. Cosette, çabuk buraya gel. Buyurun Madame Thénardier. Neden müşterilerin içinde aylak aylak dolaşıyorsun bakayım? Dolaşmıyorum ki, yemek servisi yapıyorum efendim. Tamam, cevap verme bana. Git çeşmeden 2 kova su getir. Bak müşteriler su isteyip duruyor. Bugün hem sabah hem de öğlen suları ben getirdim. Biraz da kızınız getirse ya. Benim kızım hizmetçi değil. Ne diyorsam onu yap. Çabuk çeşmeye git bakayım. Terbiyesiz. Bir de utanmadan bana cevap veriyor. Ama hava karardı. Çeşme uzakta. Karanlıkta dışarıya çıkmaya korkuyorum efendim. Bana bak. Dediğimi yapmazsan seni sokağa atarım, inan buna. Sabaha kadar kurtlar köpekler vücudunu yer bitirir. Ne diyorsam onu yap. Çabuk çeşmeden su getir. Anneciğim, bunlar kurtların sesi. Ya buraya gelirlerse? Öyle korkuyorum ki. Tanrım, ne olur bir an evvel anneme para kazandır da beni yanına alsın. Thénardier'ler bana hizmetçi gibi davranıyorlar. Kızlarına oturtup beni çalıştırıyorlar. Annemin yolladığı elbiseleri kızlarına giydiriyorlar. Kovalar doldu. Bakalım ikisini birden taşıyabilecek miyim? Çok ağırmış. İkisini birden taşımam mümkün değil. Elbette taşıyamazsın çocuk. Kovalar çok ağır değil mi? Evet efendim, çok ağır. Ver ben taşıyayım. Teşekkür ederim efendim. Kaç yaşındasın sen? 12. Böyle 2 kovayla nereye gidiyorsun? Annen baban yok mu senin? Babam yok efendim. Annem var ama onu da yıllardır gördüğüm yok. Beni bırakıp çalışmaya gitmişti. Adın ne senin? Cosette. Cosette mi? Aman tanrım. Peki nerede oturuyorsun sen Cosette? Thénardier'lerin hanında. Kim bu Thénardier'ler? Bayan Thénardier benim hanımımdır. Karı koca han çalıştırırlar. Peki annen seni onların yanına neden bıraktı? Bana bakmaları için bıraktı. Benim için her ay para da gönderiyor onları.
Ama Thenardier'ler bana hizmetçilik yaptırıyorlar. Annemin giymem için yolladığı elbiseleri, oyuncakları Thenardier'ler hep kızına veriyorlar. Onlar benim oyuncaklarımla oynuyor. Bense sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Halı temizliyorum, su taşıyorum. Ben bu gece o handa kalabilir miyim Kozet? Tabii. Kovaları bana verin artık. Hana geldik. Bay ve bayan Thenardier sizin taşıdığınızı görürse çok kızar bana. Sana laf gelmesini istemem Kozet. Al bakalım kovalarını. Siz olmasaydınız ben bunları nasıl taşırdım? Dur, hanın kapısını açayım sana. Kozet! Nerede kaldın cadı kız? Bir saattir suları getirmeni bekliyorum. Bu yaşta bir kızın 2 kova su taşımasını kolay mı sanıyorsunuz madam? Sen de kimsin? Ne karışıyorsun işimize? Bu Bay Han'da kalmak istiyor efendim. Ya öyle mi? Evet bayan. Boş odanız var mı? Var. Ama geceliği 1 frank. İşine gelirse. Umarım param vardır. Merak etmeyin var. Alın size 10 frank. 10 gün mü kalacaksınız bayım? Belli olmaz, bakarsın yarın sabah gidebilirim. Merak etmeyin, erken gidersem paranın üstünü istemem. Kozet, çabuk bu saygıdeğer baya servis yap. Uzaktan geldiği belli. Karnı açtır, yiyecek çıkart. Yemekleriniz güzelmiş bayan. Afiyet olsun. Karım güzel yemek pişirir bayım. Hanım, Kozet'e söyle beye kahve pişirsin. Olur. Kız Kozet, misafirimize kahve pişir bakayım. Hay Allah, görüyor musunuz, çorap örerken uyuyakalmış. Şimdi kaldırırım onu. Bırakın uyusun zavallı. Belki çok yorulmuştur. Evet, halinden belli bu. Kusura bakmayın bayım ama bedavadan adam besleyemem ben. Tabii sizi de kırmak istemem. Onun ördüğü çorapları satıp para kazanıyorum. Çocuk da olsa yediğinin bedelini ödemesi gerek. Şimdi kaldırırım onu. Bir dakika. Çocuğun ördüğü o çorapları kaça satıyorsun Maya? 1 franka. Ben 5 franka satın alıyorum, anlaştık mı? 5 frank mı dediniz? Tamam. Tamam bayım, tamam, anlaştık. O halde bırakın şimdi uyusun çocuk. Virgin, Kozet'le bu kadar ilgilenen bu yabancı adam kim? Bilmiyorum Louis. Kozet getirdi ona Hana. Dikkat ettin mi, çok zengin birine benziyor. 10 frank o da için verdi. 1 franklık çoraplara da 5 frank verdi. Çok garip. Halinden hiç de zengin birine benzemiyor ha? Parayla imanın kimde olduğu belli olmuyor. Kahvaltıya teşekkürler madam. Güzel bir gece geçirdim ama gitmem gerek artık. Bu kadar çabuk mu ayrılıyorsunuz? Ben birkaç gün kalacağınızı sanıyordum. Hayır, yolcu yolunda gerek. Durun, bir sabah kahvesi yaptırayım size. Kozet! Kozet, hangi cehennemdesin sen yine? İçeride bebeklerimle oynuyorum efendim. Ay bıktım bu küçük cadıdan. Şeytan at kapının önüne, kim alırsa alsın diyor. Bayan, isterseniz sizi bu kızdan kurtarabilirim. Nasıl? Alıp götürebilirim onu. Gerçekten mi diyorsunuz? Aman alın götürün. Ne yaparsanız yapın. Hemen şimdi mi gidiyorsunuz? Evet, kızı getirin, ben de hesabımı ödeyeyim. Bir dakika bayım, bir dakika. Sizinle konuşmak istiyorum. Evet, buyurun. Şu kızla, yani Kozet'le ilgili. Az önce karıma söylediklerinizi duydum. Bakın, biz yoksul insanlarız. Kızarız, söyleniriz ama bu çocuğa çok alıştık. Onu kendi kızımız gibi de seviyoruz. Bu yüzden mi kızınız oyun oynarken o zavallı kovayla su taşıyor, halı silip süpürüyor? Orası sizi ilgilendirmez bayım. Biz bu kızı size veremeyiz. Hele hanımda bir gece kalan hiç tanımadığım birine hiç veremem. Versem bile kime verdiğimi bilmek isterim. Bay Thenardier, sizinle açık konuşacağım. Kozet'i verirseniz karşılığında size para veririm, sonra da alır götürürüm. Ama onun nereye gittiğini asla bilmeyeceksiniz. Onun bu kötü günleri unutmasını, geçmişiyle ilgili tüm bağını koparmasını istiyorum. Ya evet dersiniz ya da hayır. Peki. Kozet'in karşılığında tam 1500 frank isterim bayım. Pazarlık kabul etmem. Verirsiniz, alıp götürürsünüz. Kabul ediyorum. Gidip Kozet'i getirin.
Sizin adınız ne bayım? Bana sadece baba diyebilirsin kızım. Baba. Bugüne kadar hiç kimseye baba dememiştim, biliyor musunuz? Ben de hiç kimseye kızım dememiştim. Tanrı'nın bize bir lütfu işte. Sen bir babaya, ben de bir kız evlada sahip oldum. Yaşasın, çok güzel bu. Kozet, bundan böyle artık hep benimle birlikte yaşayacaksın. Bu seni mutlu edecek mi kızım? Hem de nasıl mutlu eder babacığım. Tenardiyelerden çok uzaktayız değil mi? Evet, çok uzaktayız. Onlar bir daha beni geri almazlar değil mi? Hayır, almazlar. Alamazlar. Tenardiyeleri unut artık. Geçmişte çektiğin acıları da unut. Sen artık benim kızımsın Kozet. Peki ya anne? Ona ne oldu babacığım? Annemi görebilecek miyim? Maalesef anneni göremeyeceksin Kozet. Çünkü o öldü. Ama ölürken seni bana emanet etti. Bu yüzden seni tenardiyelerin elinden aldım. Kaç yaşındasın sen babacığım? 55, ya sen? Ben de 16 yaşındayım. Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi Kozet? Seni tenardiyelerden aldığımda 13 yaşındaydın. Demek ki buraya Paris'e geleli 3 yıl olmuş. İyi ki gelmişiz. Paris çok güzel bir şehir ve ben senin yanında çok mutluyum baba. Bazen düşünüyorum da sen beni tenardiyelerin elinden kurtarmamış olsaydın ben de o sefiller gibi yaşamak zorunda kalacaktım. Acaba o zaman halim ne olurdu? Her zaman dediğim gibi geçmişi unut Kozet. Senin hayatın benimle Paris'e geldikten sonra başladı. Dışarı çıkma saatimiz geldi. Ne dersin, çıkıp gezelim mi? Olur, çıkalım. Buraya geldiğimizden beri her akşamüstü dışarı çıkıyoruz zaten. Sana geçmişini, yaşadığın kötü günleri unutturmak istiyorum Kozet. Gel hadi, hava çok güzel. Her zaman gittiğimiz o parka gidip oturalım. Peki babacığım. Yalnız sana bir şey soracağım. Sor kızım. Neden kendine yeni ve güzel elbiseler almıyorsun? Üstündeki bu elbiseler dilenci elbisesi gibi. Yırtık pırtık eski şeyler. Yoksa param mı yok? Hayır, param var kızım. Ama böyle eski püskü elbiseler giyerek dolaşmak daha çok işime geliyor. Yoksa tanımamak için mi böyle giyinmek zorundasın? Evet, öyle. Peki neden? Bu da benim sırrım. Biliyorsun, sırlar bir başkasına söylenmez. Dikkat ettin mi Kozet? Parka ne zaman gitsek o genç adamı da orada görüyoruz. Hangi genç adamı baba? Hadi, bilmiyormuş gibi davranma. Şu dalgalı saçlı, esmer, yakışıklı delikanlıdan söz ediyorum. Bakışları sürekli senin üzerinde. Yok canım, sana öyle geliyordu. Hem o bana baksa bile ben ona bakmıyorum ki. İnkar etme Kozet. Yaşlı olmama rağmen gözümden hiçbir şey kaçmaz. Senin de ona baktığını görüyorum. Bak baba, her gün sadaka verdiğin dilenci yine aynı yerde dileniyor. Para verecek misin yine ona? Vereceğim tabii. Çünkü o yoksul bir adam. Bizlerin verdiği sadakalarla karnını doyurup hayatını idame ettiriyor. Sen çok iyi bir insansın baba. Hep fakirlere, dilencilere yardım ediyorsun. Yardım etmek insanlık görevidir Kozet. Büyüdüğün zaman sen de benden öğrendiklerini yap. Yoksul insanlara yardım et kızım. Olur babacığım, yardım ederim. Tanrı aşkına şu yoksula bir sadaka. Şu yoksulluğa sevindirin. Al bakalım, yine bir 5 frank sana. Sağ olun. Tanrı ne muradınız varsa yerine getirsin. Her sokağa çıkışınızda bana para veriyorsunuz. Ne insansınız siz? Karnını bir güzel doyurursun bu 5 frankla. Hadi Kozet, gidelim kızım. Gidelim babacığım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bana her gün 5 frank veren bu adam her kimse giyinişi benden beter. Dilenciye benziyor. Sakın casus mahsus olmasın bu. Yanında genç güzel bir kızla her gün aynı saatte sokağa çıkıyor. Bana 5 frank sadaka veriyor. Ama adamı görmeyin komiserim. Üstü başı benden beter. Görseniz beni değil de onu dilenci zannedersiniz. Ya ilginç. Nasıl bir adam bu? Uzun boylu, iri yapılı ve kara sakallı. Bir de bir sesi var. Saat kaçta sokağa çıkıyor bu adam? Öğleden sonra. Saat 3 sularında. Peki sen nerede dileniyorsun? Caddedeki sinemanın önünde. Tamam, yarın saat 3 sularında sinemanın orada olurum. Şu sana her gün 5 frank veren adam kimmiş pek merak ettim. Bir de ben göreyim onu. İşte bak, o yakışıklı çocuk yine aynı bankta oturuyor. Yoksa bu çocuk bu parka seni görmek için mi geliyor Kozet? Yapma baba, bu sadece bir tesadüftü. Neden benim için gelsin ki? Neden mi?
Sen büyüdüğünün ve büyüdükçe de güzelleştiğinin farkında değilsin galiba Kozet. Sen ne dersen de bu delikanlı sana adayı yakmış. Şuraya bak, bize doğru geliyor baba. Versin bakalım ne isteyecek. İyi günler efendim. İyi günler. Kendimi tanıtayım. Adım Marius. Öğretmenim. Pek güzel ama hala bizden ne istediğinizi söylemediniz. Niyetim sadece sizlerle tanışmaktı efendim. Bu parka her gelişimde sizleri görüyorum da. Benim adım Kozet. Bu da babam. Sizleri tanıdığıma çok sevindim Bayan Kozet. Buraya yanınıza oturabilir miyim? Evet, artık gitme zamanı geldi. Gel Kozet. Ama Daha yeni gelmiştik babacığım. biliyorum ama başıma bir ağrı girdi. Sanırım eve gidip yatarsam geçer. Tanıştığımıza memnun oldum delikanlı. ben de efendim. İyi günler. Başın çok mu ağrıyor babacığım? Hayır, hiç ağrımıyor. Bu numarayı o sırnaşık delikanlıdan kurtulmak için yaptım. Baba, yoksa kıskandın mı beni? Hayır, sadece bilmediğim, tanımadığım biriyle arkadaşlık yapmanı uygun görmedim, o kadar. Tanrı aşkına şu yoksula bir sadaka. Lütfen boş geçmeyelim, bir ekmek parası verin bana. Tanrı aşkına bir sadaka. Hey komiser Janer, komiser Janer. Ne var dilenci? İşte dün size sözünü ettiğim adamla kız buraya doğru geliyor. Tamam, sen dilenmene bak. Andre, gel biz şu direğin dibine geçelim. Çaktırmadan bakalım şu adamı. Peki komiser. Tanrı aşkına şu fakire bir sadaka, bir sadaka. Yine biz geldik. Al bakalım 5 frankını. Babam için dua et yoksul adam. Bak her gün 5 frank sadaka veriyor sana. Etmez miyim? Tanrı babanıza uzun ömürler versin küçük hanım. Hadi gidelim Kozet. Aman tanrım, olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu komiserim? Bu adam, dilenciye sadaka veren adam. Jean Valjean o. Ama bu imkansız komiserim. Biliyorsunuz Jean Valjean forsalık yaptığı gemide kaza geçirip denize düşerek ölmüştü. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet ama cesedini bulamamışlardı Andre. Ama yine de... Sen ne dersen de bu adam ya Jean Valjean ya da tıpkı ona benzeyen biri. Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz? Sen adamla kızı takip al. Nerede oturduklarını öğren. Nasıl yaşadıklarını, her şeyi öğrenmeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Eğer bu adam Jean Valjean'sa onu yine yakaladım demektir. Andre, neler öğrenebildin o yaşlı adam ve yanındaki kız hakkında? Anlat bakalım. Sadece oturduğu yeri tespit edebildim komiserim. Başka hiçbir şey öğrenemedim. Ne demek öğrenemedim? Bu adamın adı filan yok mu canım? Nereden gelmiş bu şehire? Gökten zembille inmedi ya Paris'e. Odasını kiraya veren kadınla konuştum. O da hiçbir şey bilmiyor. Yalnız kadın o adamın çok zengin olduğundan şüphe ediyormuş. Neden? Bir keresinde adamın odasını anahtar deliğinden gözetlemiş. Adamı paltosunun astarından 500 frank çıkartırken görmüş. Kadın paltonun para dolu olduğunu söylüyor. Enteresan. Soyguncu falan olabilir. Andre, yarın beni o adamın kaldığı eve götür. Peki komiserim. Dışarı dolaşmaya çıkıyor muyuz babacığım? Çıkalım tabii. Evde otura otura sıkıldık değil mi? Evet. Dur şu pencereden dışarı bir bakayım. Hava kapalı mı açık mı? Aman tanrım. Dışarıda bizim pencereye bakan şu adam. Vay canına. Komiser Javert bu. Beni yakalayıp hapse tıktıran komiser. Tanrı aşkına. Ne oldu babacığım? Neden yüzünü astın? Yok kızım bir şey yok. Hadi sen odana gidip kitap oku. Kitap mı okuyayım? Hı hı. Dışarı çıkmayacak mıyız? Daha sonra çıkarız, şimdi değil. Neden babacığım? Lütfen Kozet, soru sorma. Bugün sokağa hava karardıktan sonra çıkacağız. Hadi şimdi git odana ve bir şeylerle meşgul ol. Peki. Allah kahretsin. Komiser Javert burada da buldu izimi. İyi ama bütün gazeteler benim deniz kazasında boğulduğumu yazmışlardı. Komiser neden şüphelendi de peşime düştü? Bu kötü oldu. Komiserin izimi bulması çok kötü oldu. Artık bu evde kalamayız. Hava karardıktan sonra Cosette'i alıp gizlice kaçmalıyım buradan. Evet tek çare bu. Eğer yakalanacak olursam yine hapse tıkarlar beni. O zaman bu acımasız dünyada Cosette'e kim bakar?
Tamam mı Kozet? Her şeyini koydun mu valizine? Evet babacığım. Ama bu evden ani ayrılışımızın sebebini hala söylemedin bana. Daha sonra söylerim. Hiç olmazsa nereye gideceğimizi söyle. Bunu ben de bilmiyorum ama başka bir eve taşınacağız kızım. Peki neden gece yarısı burayı terk ediyoruz? Uzun zamandır peşimde olan bazı kötü adamlar sonunda izimi bulmuşlar. Bugün pencereden bakarken aşağıda onları bizim eve gözetlerken gördüm. Aman Tanrım. Peki kim bu kötü adamlar baba? Bizden ne istiyorlar? Onların zoru seninle değil Kozet, sadece benimle. Ama korkma, hiçbir şey yapamazlar bana. Niyetim bu evi terk ederek yeni bir eve yerleşmek ve böylece izimizi kaybettirmek. Tamam mı? Hazırsan gidelim kızım. Hazırım baba. O halde hadi bakalım. Sessizce gürültü etmeden çıkalım dışarı. Hava geceleri çok soğuk oluyormuş. Üşüdün mü kızım? Evet. Sabret, birazdan başımızı sokacak bir han buluruz. Yarın da bir ev kiralarız. Gel hadi. Neden ikide bir de arkana bakıyorsun babacığım? Peşimdeki adamların bizi takip edip etmediğini kontrol ediyorum kızım. O adamlar seni yakalarsa sana kötülük yaparlar mı baba? Yaparlar ama korkma. Beni asla ellerine geçiremezler. Bu ayak sesleri de ne? Yoksa bizi... Aman Tanrım, bizi takip ediyorlar. Çabuk koşalım Kozet. Valizini ver bana. Bizi gördüler mi babacığım? Evet ama uzaktalar. Belki koşarak izimizi kaybettirebiliriz. Bakın komiserim. Takip ettiğimizi anladılar, kaçıyorlar. Çabuk peşlerinden koşalım. Namussuz herif cin gibi. Peşine düştüğümüzü anladı. O adamı mutlaka yakalamanızı istiyorum beyler. Zira o adam bir kanun kaçağı. Adı da Jean Valjean. Fazla uzağa kaçamazlar komiserim. Yanında kız var. Bakın soldaki sokağa girdiler. Kendi ayaklarıyla kapana kısıldılar. O sokak çıkmaz sokaktır. Bu güzel işte. Dikkat edin. Direnirse ateş edebilirsiniz ama kızı vurmak yok. Kız kim komiserim? Bilmiyorum Andre. Benim bildiğim Jean Valjean bekardır. Kimi kimsesi yoktur. Yakalayınca kızın kim olduğunu anlayacağız. Kapana kısıldı. Sokak çıkmazmış. Şimdi ne yapacağız babacığım? Peşimizdeki kötü adamların ayak seslerini duyuyorum hala. Bilmiyorum kızım. Kaçacak yer yok. Gel şu bahçeye dalalım. Bir yere saklanır, ellerinden kurtuluruz. Acaba kimin bahçesi burası? Ne kadar da büyükmüş. Büyük olması daha iyi. Böylece bizi bulmaları da zorlaşır. Bu çıngırak sesi de nereden geliyor? Bak baba, ileride yürüyen bir adam var, görüyor musun? Evet gördüm. Çıngırak sesi de o adamdan geliyor. Çok üşüdüm babacığım. Ne olur bir an evvel kapalı bir yere girelim. Tamam kızım, tamam. Hey sen! Sen de kimsin? Hırsız mısın, kaçak mısın? Korkma efendim. Yatacak bir yer arıyorum. Bu gece bize yatacak bir yer verirsen 100 frank veririm sana. Vay canına. Seni tanıdım. Tanıdım seni. Ne? Sen Madlen Baba değil misin ha? Evet olsun sen. Beni hatırlamadın mı Madlen Baba? Kusura bakma, tanıyamadım bayım. Buraya nasıl girdiniz Madlen Baba? Gökten mi düştünüz bu halinizde? Sizi tanımasam çok korkardım. Kimsin sen? Bu ev kimin evi? Benim hayatımı kurtarmış. Sonra da buraya bahçıvan olarak yerleştirmiştiniz. Hala beni tanımadınız mı Madlen Baba? Kusura bakma ama tanıyamadım. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Ben çöp arabası sürücüsü Fauchelevent Baba'yım. Bir keresinde beni devrilen çöp arabasının altından kurtarmıştın. Hatırladın mı şimdi? Tabii şimdi hatırladım. Evet, sen Fauchelevent Babasın. İyi ama bu ev kimin dostum? Dizindeki bu çıngıraklar da ne oluyor? Burası Küçük Pekkus Kadınlar Manastırı. Burada erkek olarak bir tek ben varım. Genç kızlar benim geldiğimi duyunca uzaklaşsın diye dizime çıngırak taktım. İyi ama bu manastıra nasıl girdiniz Madlen Baba? Bu genç kız da kim? Bunu sana sonra anlatırım Fauchelevent Baba. Dinle şimdi. Bir zamanlar senin hayatını kurtardığıma göre şimdi de aynı şeyi senin yapmanı istiyorum. Tabii. Bu borcumu ödemek benim için büyük bir mutluluk olacak. Ancak... Sen nerede yatıp kalkıyorsun? Ben manastırın arkasında küçük bir kulübede kalıyorum. Kimse gelmez oraya. Güzel.
Şimdi senden iki şey istiyorum. Birincisi, bana fazla soru sorma ve bildiklerini de kimseye anlatma. İkincisi de yanımda gördüğüm bu genç kız var ya, onu hemen senin kulübeye götürelim. Tabii. Hadi takip edin beni. Hı. Tanrı aşkına. Yer yarılıp da yerin dibine girmedi ya bunlar. Olacak şey değil. Bu çıkmaz sokağa girdiklerini hepimiz gördük komiserim. Evet, mutlaka buradaki evlerden birine sığınmışlardır. Ne yapacağız peki? Evlerin kapılarını tek tek çalıp arama yapmamızı ister misiniz komiserim? Yok, hayır. Sonra şikayet konusu olur bu. En iyisi sokağı abluka altına almak. Nasıl olsa girdikleri yerde fazla kalamayacaklardır. Dışarı çıktıkları anda enselerinden yakalayacağız onları. Gündür manastırın bahçesindeki bu kulübedeyiz baba. Daha ne kadar kalacağız burada? Bilmiyorum Kozet, ama burada güvendeyiz. Peşimdeki kötü adamlar bizi burada bulamazlar. Ama bu kulübede resmen mahpus hayatı yaşıyoruz babacığım. Biraz daha sabret kızım, biraz daha. Ortalık sakinleştikten sonra buradan çıkıp yaşayacağımız gibi bir eve taşınırız. Seninle birlikte yaptığımız öğleden sonraki yürüyüşleri çok özledim babacığım. Hele o park. Parkı mı, yoksa o parkta tanıştığın delikanlıyı mı? Ne delikanlısı babacığım? Hangi delikanlı? Adı Marius'tu galiba, şu yakışıklı delikanlı. Sen parkta birlikte o delikanlıyı da özledin galiba. Bugün de gelmedi Kozet. Ne oldu acaba? 15 gündür ortada yoklar. Oysa yıllardır her gün aynı saatte öğleden sonra bu parka gelip baba kız otururlardı. Ama şimdi yok. Sakın başlarına bir iş gelmesin. Ah Kozet. Güzel Kozet. Seni ne kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum sevgilim. Köşke karşımda olsan da sana olan aşkımı itiraf etsem. Aradan 6 ay geçti. Komiser Javert'te izini kaybettiren Jean, Cosette'i alarak lüks bir eve yerleşti. Yaşayışları eskisi gibi devam etmeye başladı. Marius'e gelince, o Paris'in varoşlarında küçük bir otel odasında kalıyordu. Bir dakika, geliyorum. Buyurun. Affedersiniz efendim. Biz yanınızdaki odada kalan Thenardier ailesiyiz. Adım Eponine. Memnun oldum. Benim adım da Marius. Ne istemiştiniz? Annemle babam eskiden han işletirlerdi. Ama işleri bozulunca hanı kapatıp buraya gelmek zorunda kaldık. Evet. Benden ne istiyorsunuz? Söylemeye utanıyorum. Ama çok zor durumdayız Bay Marius. 3 gündür doğru düz bir şey yemedik. Eğer bize biraz para yardımı yapabilirsiniz. Şimdi anladım. Bir dakika. Buyurun, 5 frank vereyim. Bende de fazla. Sağ olun Bay Marius. Sağ olun. Peki geçiminizi neyle sağlıyorsunuz Bayan Eponine? Sizin gibi merhametli kişilerden, zengin varlıklı insanlardan dilenerek sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorum bu çok iğrenç bir şey. Onur kırıcı bir hareket ama annem de babam da işsiz. Evet, anlıyorum. Tanrı yardımcınız olsun. Tekrar teşekkür ederim Bay Marius. Çok iyi insansınız. Hey koca Paris. İnsanları ne hale getirdin. Genç kızlar bile resmen dilenmeye başladılar artık. Şu aileyi pek merak ettim. Duvarda bir delik olacaktı. Oradan bir gözleyeyim bakayım. İşte onları görüyorum. Sefil bir adam. Pejmürde bir kadın. Ve az önce kendisine 5 frank verdiğim genç kız. Eponine, ne yaptın? Yan odadaki adamdan para alabildin mi? Aldım baba, hem de 5 frank. İyi, cömert adammış. Sen o adamın odasındayken bir haber aldık. Geçen gün mektup yazdığımız zenginlerden birisi bugün gelip bize yardım edeceğini yazmış. Birazdan burada olur. Hemen hazırlık yapalım. Baban doğru söylüyor Eponine. Yardım et de odamızı daha da acındıracak bir hale sokalım. Ben şu iskemleyi kırarken siz de camı aşağı indirin, tamam?
Vay üçkağıtçılar vay. Kendilerini acındırmak için neler yapıyorlar. Bunlar gerçekten sefil insanlarmış. İşte o saygıdeğer zengin geldi galiba. Pauline, kapıyı aç kızım. Peki anne. Buyurun efendim. Muhtaç durumda olup da yardım isteyen siz miydiniz? Evet, iyi yürekli efendimiz. Buraya size yardım etmeye geldik. Sizi Tanrı yolladı merhametli efendim. Tam 3 gündür ağzımıza bir lokma yemek koymadık inanın. Tanrı sizden razı olsun. Aman Allah'ım. Bu kızla bu adam. Kozet bu. Sevdiğim kız ve babası. Tesadüfe bak. Evet. Durumunuzun ne kadar kötü olduğu görülüyor. Lütfen şu getirdiğimiz yiyecekleri alın. Şu 10 frankı da alın. Üstümde fazla yok. Akşamüstü tekrar uğrar size para getiririm. Sağ olun merhametli bayım. Tanrı sizden razı olsun. Ne kadar sevaba girdiniz bilemezsiniz. 3 gündür yemek yememiştik. Size yardım edeceğim. Akşamüstü tekrar geleceğim. Şimdilik hoşça kalın. Yürü kızım, gidiyoruz. Aylar sonra tekrar gördüm. Kozetimi tekrar gördüm. Acaba nerede oturuyorlar? Adreslerini bir öğrenebilsem. Onu öyle seviyorum ki. Bu tesadüf sevgilimi yine gösterdi bana. Dur Yanalo'yu dinlemeye ve gözetlemeye devam edeyim. Belki Kozet'le babası hakkında bir şeyler öğrenebilirim. Cimri adam. Bir de zengin olacak. Sanki kendisinden yiyecek istedik. Ne olurdu yüklüce bir para verseydi bize. Neden öyle söylüyorsun anne? Adam akşamüstü gelip para vereceğini söyledi ya. Kesin dırdırı be. Bize para veren o adamla yanındaki kızı tanıyamadınız mı salaklar? Yo, nereden tanıyacağız? Aradan 8 yıl geçti ama ben tanıdım onları. Adam bizim hana gelerek parayla küçük Kozet'i alan adamdı. Ne? O mu? Aman tanrım. Yoksa yanındaki o genç kızla Kozet miydi? Ne sandınız? Adamın sadece saçları kırlaşmış. Ya Kozet'e ne dersiniz? O sümüklü kız nasıl kraliçeler gibi kurumluydu, gördünüz mü öyle? Aman tanrım, kadere bak. Yıllar sonra karşımıza kimleri çıkarttı. Elime bir fırsat geçerse Kozet denen o kızın karnını deşmez miyim? Tanrı'dan reva mı bu? Benim kızım dilenirken o kraliçeler gibi bir hayat sürüyor. Saçmalama kadın. Öfkeyi, intikamı bırak. Kozet'in babalığı sayesinde zengin olacağız, zengin. Nasıl? Hele akşamüstü bir gelsin, ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Yoksulluktan, dilenmekten bıktım artık. Ne yapacağını bize de söyler misin Louis? Bakın anlatayım. Biliyorsunuz kaldığımız bu sefil otelde bizden başka kimse yok. Yan odadaki yakışıklıyı unutuyorsun galiba baba. Hayır unutmuyorum. Ama o saatte delikanlı burada olmuyor. Her neyse, ben biraz sonra dışarı çıkıp birkaç adam bulacağım. Neden? Kozet'in babalığı buraya geldiğinde üzerine saldırıp üstündeki bütün paraları alacağız. Sonra da onu öldürüp nehre atacağız. Böylece zengin olacağız hanım. Vay alçaklar vay. Bu sefillerin kafasını ezmeli. Kozet'in adresini bilseydim şimdi hemen gider kendilerine kurulan tuzağı anlatırdım. Ama nerede oturduklarını bilmiyorum. Yine de bir şeyler yapmalıyım. Sevdiğim kızın babasını bu tehlikeden korumalıyım. İşte böyle komiserim. Yan odamda kalan aile akşamüstü cinayet işleyecek. Sakin olun Bay Marius. Bir daha anlatın. Bakın komiser Javert. Kaldığım otelde bugün çok kötü şeyler olacak. Yan odamda kalan Thenardier ailesi el birliğiyle yaşlı ve zengin bir adamı tuzağa düşürerek hem parasını çalacaklar hem de onu öldürecekler. Bu vahim bir iddia Bay Marius. Emin misiniz bundan? Kulaklarımla duydum komiser Javert. Thenardier'ler çok sefil insanlar. Zenginlere kendilerini acındırarak dileniyorlar. Bugün sözünü ettiğim o yaşlı adam kızıyla birlikte onlara yardım etmeye geldi. Yaşlı adam akşamüstü saat 6 gibi tekrar gelip para vereceğini söyledi Thenardier'lere. Onlar gittikten sonra da Thenardier'ler plan yaptılar. Adam gelince üstüne saldırıp paralarını alacaklar. Sonra da öldürüp nehre atacaklar. Anlaşıldı Bay Marius. Saat 6'da demiştiniz değil mi? Evet komiser. Şu tabancayı alın. Dediğiniz saatte Thenardier'lerin odasını gözetleyin. O zengin ve yaşlı adama saldırmaya kalktıklarında bir el ateş edin. Biz hemen olaya el koyarız. Peki siz bu sırada nerede olacaksınız? Merak etmeyin. Biz otelde bir yerde olacağız. Saat 6'ya geliyor. Kozet'in babası birazdan burada olur. İnşallah yan odadaki sefiller adamcağıza bir şey yapmazlar.
Gözetleme deliğine gireceğim. İşte Thenardier'lerin odasını görüyorum. İçeride karı koca Thenardier'ler ve kızları Eponi. Masum gibi duruyorlar ama meğer ne canavar insanlarmış bunlar. Saat tam 6 ve kapı çalındı. Geldi. Çabuk kapıyı açın. Ben açarım. Hoş geldiniz merhametli efendim. Buyurun efendim. Sizler de olmazsanız biz yoksullar ne yapardık bilemem. Size vaat ettiğim parayı getirdim bayım. Eponin, kapıyı açar mısın kızım? Tabii anne. Biz geldik. Baba arkadaşların gelmiş. Buyursunlar. Eponin sen aşağıya in kızım. Peki baba. Bayım söyleyin bakalım. Beni tanıdınız mı? Hayır, tanıyamadım. Demek beni tanımadınız ha? Hayır dedim ya. Ben Hancı Thenardier. Bu da karım. Aradan 8 yıl geçti bayım. Siz o zaman hanıma gelip bana emanet bırakılan bir kızı, yani Cosette'i 3 kuruş para karşılığı satın almıştınız. Ah aptal kafa. O zaman kızı size ucuza vermiştim. Ama şimdi o kızın bedelini sizden kat kat çıkartacağım. Öyle değil mi arkadaşlar? Yanılıyorsunuz bayım. Ben zengin biri değilim. Ayrıca sizden çocuk filan da almadım. Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz. Seni zengin haydut seni. Beni kandıracağını mı sandın ha? Hadi cebindeki bütün paraları çıkart bakayım. Şaka etmiyorum. Şu gördüğün adamların hepsi de ipten kazıktan kurtulmuş insanlardır. Eğer direnmeye kalkarsan seni anında gebertirler. Tamam. İstediğiniz para mı? Buyurun alın. Sizin için getirdiğim 60 franktan başka param yok. İşte hepsi burada. İnanma ona Louis. Sizinle alay ediyor. Bu adam zengin. 60 franka kanıp da gitmesine sakın izin verme. Üstünü başını arayın. Onda daha çok fazlası var. Arkadaşlar şunun üstünü arayın bakayım. Direnmeye kalkarsa bıçakla delik deşik edin. Hadi. Vay alçaklar. Vay sefiller. 6 kişi bir adama çullanacak. Madem kavga istiyorsunuz gelin o zaman. Gelin hadi. Önce şu ışığı söndüreyim. Karardı etraf, bir şey görmüyorum. Allah kahretsin, biri de şu lambayı yakın, önümüzü göremiyoruz. Tam zamanı. Komiser Javert saldırı olursa ateş ederek işaret ver demişti. Tetiği çek. Duydunuz mu? Bir ateş etti, dikkat edin. Lambayı yakın, çabuk olun. Lambayı yakın, önümü göremiyorum. Polis! Kimse kıpırdamasın. Yoksa alayınızı kurşuna dizerim. Eyvah, tuzağa düştük. Şimdi yandık işte. Yandık. Uzun, biriniz lambayı bulacaksın. Çabuk olun. Kimse yerinden kıpırdamasın. Eyvah, suçüstü yakalandık. Tamam, lamba yandı. Vay şu hale bakın. Paris'in ne kadar ipten kazıktan kurtulmuş sefili varsa hepsi burada. Hepinizi tutukluyorum. O adamı tutuklayın komiser bey. Çocuk hırsızıdır o. 8 yıl önce hanıma gelerek bir kız çocuğunu kaçırmıştı. Hangi adamı? Kimden söz ediyorsun sen? Şu zengin adamdan. Nerede o? Az önce buradaydı. Kaçmış. Karanlıktan istifade ederek kaçmış. Hadi bakalım, düşün önüme, yürüyün. Ama biz bir şey yapmadık. İnanın komiserim, biz bütün suçlu o. Biz hiçbir şey yapmadık değil mi arkadaşlar? Biz bir şey yapmadık. Komiserim, bütün suçlu. Vay canına. Cosette'in babası yaşlı ama cesur ve kurnaz biri. Anlaşılan bu tür badirelere alışkın. Başka biri olsaydı lambayı kırarak pencereden kaçmayı akıl edemezdi. Girin. Girebilir miyim Bay Marius? Tabii. Neden ağlıyorsunuz Bayan Eponi? Olanları duymuşsunuzdur herhalde Bay Marius. Polis 2 saat evvel odamıza baskın yaparak annemle babamı tutukladı. Sormayın neler geldi başımıza. Ne olur yardım edin bana. Parasız pulsuz kaldım. Yiyecek 5 kuruş param yok. Size para veririm ama bir şartla Bayan Eponi. Söyleyin. Ben buradan her şeyi duydum ve gördüm. Bugün öğle üzeri size yardıma gelen o yaşlı adamla kızı var ya. Onların ev adreslerini istiyorum. Eğer söylerseniz size 5 frank veririm. Neden? İlgilendiğiniz adam mı yoksa kız mı? Kız. Yani Cosette.
O sümüklüyle neden ilgileniyorsunuz? O şırfıntı bir zamanlar bizim hizmetçimizdi. Lütfen Eponi. 5 frank kazanmak istiyor musun, istemiyor musun? Tabii istiyorum. O halde adresi söyle bana. Demek Cosette'in sevdiğim kızın yaşadığı ev burası. Ev değil, koca bir köşk. Ne kadar da büyük bahçesi var. Acaba şu anda nerede? Ne yapıyor? 1 saattir buradayım ama pencereden bile dışarıya bakmadım. Acaba yazdığım şu mektubu kapının zilini çalarak yere bıraksam Cosette'in eline ulaşır mı? Denemekte yarar var. İşte zarfı yere bıraktım. Şimdi kapıya vurup kaçayım. Aman Allah'ım, mektup Marius'tenmiş. Parkta tanıştığım delikanlıdan. İyi ama burayı nasıl buldu? Mektubu kiminle gönderdi? En iyisi açıp okuyayım, ne istiyormuş bakalım. Sevgili Cosette, sizi parkta gördüğüm günden bu yana aylar geçti. Her tarafta sizi aradım ama bulamadım. Yüreğimde sizin sevdanız Mecnun gibi dolaştım. Eğer bu mektup elinize ulaşırsa sizi bu gece yarısı köşkünüzün bahçesinde bekleyeceğim. Yalvarırım, buluşmaya gelin. İmza, sizi bütün kalbiyle seven Marius. Demek beni unutmamış. Her yerde beni aramış. Öyle mutluyum ki. Mektubumu aldım. Gelecek mi? Hadi Cosette, lütfen gel. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Acaba o da beni seviyor mu? Ya sevmiyorsa? Ah, Cosette, siz misiniz? Marius. Ah Cosette, gelmeyeceksiniz diye o kadar korkmuştum ki. Görüşmeyeli uzun zaman oldu Marius. Zayıflamışsınız. Eğer öyleyse sizin yüzünüzdendir güzel Cosette. İnanın size olan sevdam ve arayışım beni zayıflatmıştır. Size deliler gibi aşık. Yapmayın canım. Beni kaç defa görüp konuştunuz ki hemen aşık oluyorsunuz. Sevmeye hazır insanın yüreği sevgiye de susamıştır Cosette. Bazı insanlar ilk görüşte sevilir. Tıpkı sizin gibi. Evet, sizinle bugüne kadar karşı karşıya gelerek hiç konuşmadık ama yine de sevdim sizi. Buraya bunları söylemek için mi geldiniz? Evet. Aylardır kendi kendime söylediğim aşk itiraflarını bir de sizin yüzünüzde söylemek istedim güzel Cosette. Bilmem siz de benden hoşlanıyor musunuz? Benim sevgime benim gibi açık yüreklilikle cevap verebilecek misiniz? İyi insansınız Marius. Sizden hoşlanıyorum. Ama sizi sevip sevmediğimi bilemiyorum. Belki zamanla o da olur. Ama şimdi bilemiyorum. Benden hoşlanmanız bile bana vaattir sevgili Cosette. Zamanla sizin de beni seveceğinizden eminim. Artık gitmeliyim. Biraz daha kalsanız. Başka zaman yine buluşur konuşuruz. Yarın gece yine burada. Aynı saatte. Gelir misiniz? Bekleyeyim. Size kötü bir haberim var Marius. Sakın beni sevmediğinizi söylemeyin. İnanın bu benim hayatımın sonu olur. Bir haftaya kadar Paris'ten ayrılıyoruz. Ne? Aman tanrım, gidiyor musunuz? Peki nereye? İngiltere'ye. Peki bir daha hiç dönmeyecek misiniz? Bilmiyorum. Bu babamın kararına bağlı. Peki siz de gitmek istiyor musunuz? Ben mi? Hayır. Ama babam giderse ben ne yapabilirim ki? Demek gidiyorsunuz ha? Bir daha seni göremeyeceğim, öyle mi Cosette? İyi, gidin. Siz gittikten sonra ben de başımı alır giderim. Neden siz de bizimle birlikte gelmiyorsunuz İngiltere'ye? Sizinle gelmek mi? Nasıl? 5 kuruşum bile yok. Şuradan şuraya adım atamam. Ama yine de bir yolunu bulmaya çalışacağım. Nasıl? Benim bir dedem var. Çok zengindir. Bana da çok düşkündür. Ama aramızdaki siyasi görüş ayrılığı yüzünden birbirimizle dargınız. Bu yüzden onun evinde oturmuyorum. Ayrı yaşıyorum. Dedeniz olan siyasi görüş ayrılığınız nedir Marius? Anlatması uzun sürer.
Ama şu kadarını söyleyeyim. O çok yaşlı olduğu için kralcı. Bense halkın mutluluğunu düşündüğüm için cumhuriyetçiyim. Ama size olan derin sevdam yüzünden bu gece onun kapısını çalıp yardım isteyeceğim. Yarın değil, sonraki gece yine burada buluşalım. Olur mu güzel Cosette? Olur. Şu kağıdı al, burada ev adresim yazılı. Eğer aniden gitme durumunuz çıkarsa bana mektup yazar, yeni adresini bildirirsin Cosette. Yıllardır evime adım attığın yoktu torunum Marius. Şimdi ne oldu da geldin, söyle bakalım. Hı? Söyle hadi söyle. Yoksa benden özür dileyip suçlu olduğunu kabul etmeye mi geldin? Hayır dede. Peki ne istiyorsun? Sizden bir şey istemeye geldim. Fazla da rahatsız etmeyeceğim. Hemen gideceğim. Ne budalalık. Sana git diyen mi var? Sen benim torunumsun. Neyse. Hadi söyle bakalım isteğin neymiş? Efendim ben evlenmek için izin istemeye geldim size. Evlenmek mi? Pek güzel. Demek her şey tamam, bir izin eksik. Peki kimmiş bu hanım kız? Soylu biri mi? Hayır efendim. Mirası falan var mı? Sanmıyorum efendim. Babası ne iş yapıyor? Bilmiyorum efendim. Ya, demek senin baronez dereotu satmak zorunda kalacak desene. Lütfen dede, alay etmeyin. Evlenmek için izin istiyorum sizden. Hayır, bu şartlarla benden izin falan isteme, veremem. Lütfen dedeciğim, size yalvarıyorum. Ben o kıza deliler gibi aşığım. Çok seviyorum onu, çok. Hatta kendimden bile çok. Anlaşılan o kız her kimse onu çok seviyorsun gerçekten. Yoksa asla bana yalvarmazdın Marius. Çünkü babana çekmişsin sen. O da senin gibi dik başlı, gururlu ve mağrur bir adamdı. Peki, yaşlı gönlümü yumuşattın. Sana 100 altın vereceğim. Kendine adam gibi giysiler al. Daha sonra yine para veririm. Sağ ol dedeciğim. Sağ ol. Yalnız bir şartım var. Asil olmayan biriyle evlenmeni kabul edemem. Ama o sevdiğin kız her kimse onunla gönül eğlendirip istediğin gibi yaşayabilirsin. Neler söylüyorsunuz siz? Asla. Asla böyle bir şey yapmam. 5 yıl önce rahmetli babama hakaret etmiştiniz. Şimdi de karım olmasını istediğim kıza hakaret ediyorsunuz. Hoşça kalın. Ne altın ne de başka bir şey istemiyorum sizden. Marius dur. Hay Allah, yine çekip gitti. Bir daha ne zaman döner bilinmez. Hay aksi, şu yaşlı dilimi bir türlü tutamıyorum. Tam torunuma kavuştum derken yine kaybettim onu. Dedemden hayır yok. Kralcı olduğu için evlenmek istediğim kızın da soylu ve zengin olmasını istiyor. Aşktan, sevgiden anlamıyorum. Ne yapacağım şimdi? Parasızlıktan Cosette'in peşine takılıp İngiltere'ye de gidemeyeceğim. Tanrım, sevdiğim kızı göz göre göre elimden kaçırıyorum. İyi ama ben bu sevgiyle sevgilimden uzak nasıl yaşarım? En iyisi intihar etmek. Yaşayarak acı çekmektense ölmek daha iyidir. Hey! Marius! Marius! Fovan! Ne oldu? Nerelerdesin sen? Halk krala karşı ayaklandı. Bizim grup Şanreli sokağında barikat kurdu. Askerlerle çarpışıyor. Durma. Sen de oraya git. Ben başkalarına haber vermeye gidiyorum. Tamam, gidiyorum Fovan. Cosette'siz yaşamaktansa çarpışarak ölürüm daha iyi. Teslim olun! Teslim olun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Teslim olun! Yaşasın! Dayanın arkadaşlar! Ben de geldim! Neredesin Marius? Saatlerdir burada askerlerle çatışıyoruz. Kusura bakmayın. Çatışma olduğunu şimdi öğrendim. Durum nasıl? Teslim olun! Kötü. Askerlerin sayısı giderek artıyor. Bizimse cephanemiz azalıyor. Hepimizi öldürecekler. Aha! Şurada yerde bağlı duran adam da kim? O bir kralcı. Polis komiseriymiş.
Adı da Javert mi neymiş, öldüreceğiz onu ama bize kurşun lazım. Yine de biz ölmeden önce en son onu öldüreceğiz. Vay canına, kadere bak. Komiser Javert burada da karşıma çıktı. Boşuna çırpınmayın da teslim olun çocuklar. Askerlere direnemezsiniz. Kapa çeneni pis kralcı. Yoksa kurşuna acımaz tetiğe dokunurum. Boşuna çeneni yorma komiser Javert. Burada gördüğün şu gençler var ya, onları ölümle korkutamazsınız. İsteseler şu anda bile kaçabilirler. Ama bunu yapamayacak kadar cesur ve mağrurdur. Yere yatın! Yere yatın! Ne? Yere mi yatın? Yatın! Yatın yere! Ah, Eponin! Sensin ha. Asker kıyafetlerinle tanıyamadım seni. Ne işin var burada? Aç, yoksul ve çaresiz insan. Krala karşı gelmeyip de ne yapar? Ay, ölüyorum Marius. Ah, sana bir şey vereceğim. Ne vereceksin? Bir mektubu. Sevgilim Cosette vermişti. Sana vermek için. Buldum, buradaymış o. Tanrım, beklediğim mektup. Demek sendeydi ha Eponin. İyi ama daha önce niye vermedin bana bunu? Seni sevdiğimi anlamadın mı Marius? Ne? Yani sen bana... İlk gördüğüm andan beri aşıktım. Ama sen fark etmedin. Gözün Cosette denen o kızdaydı. Ölüyorum. Ama siz de öleceksiniz. Bu cehennemden kimse kurtulamaz. Konuşup da kan kaybetme Eponin. Sen de öleceksin Marius. Cosette'i göremeyeceğin için öyle mutluyum. Eponin! Eponin! Öldü. Zavallı kız. Yaşadığı sefil hayattan kurtulmak için adeta intihar etti. Ben geldim. Pierre, senin ne işin var burada? Ben de sizin yanınızda kralcılara karşı savaşacağım. Saçmalama da çek git buradan hadi. Annem merak edersin. Hey Marius, ne yapıyorsun sen? Mektup yazıyorum. Delirdin mi sen? Mektup yazmanın sırası mı? Askerler adım adım bulunduğumuz eve yaklaşıyor. Gel de ateş et şunlara. Tamam bitti zaten. Birini dedeme hitaben yazdım. Ölürsem cesedimi onun evine götürsünler diye. Bunu cebime saklayayım. Ölürsem bulunur. Diğerini de Cosette'e yazdım. Hey çocuk! Ne var? Al şu mektubu. Üstünde yazılı olan adrese götür. Götürürsün değil mi? Götürürüm tabii. Hadi aslanım göreyim seni. Geldim işte. Üf, amma kalabalıklar. Ateş et Marius, ateş et! Alın alçaklar! Cosette kızım. Efendim baba. Neyin var? Seni birkaç gündür üzgün görüyorum. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey baba. Hayır var. Seni iyi tanırım. Eğer canın sıkılmasa böyle üzgün durmazdın. Hadi söyle bana yavrum, ne oldu? Yarın İngiltere'ye gideceğiz. Yoksa seni bu mu üzüyor? Evet babacığım. Paris'ten ayrılmak üzüyor beni. İyi ama neden? Çünkü sebep Marius baba. Marius mu? O da kim? Tanıyor muyum ben? Şu parkta bize kendini tanıtan delikanlı. Hatırladım. Yoksa sen o delikanlıya... Kızma ama aşık oldum ona baba. İyi ama sen o delikanlıyla ne zaman görüştün ki Cosette? Oturduğumuz yeri öğrenmiş. Birkaç sefer buraya geldi. Bahçede buluştuk. Konuştuk onunla. Öyle iyi bir insan ki beni sevdiğini, bana aşık olduğunu söyledi baba. Peki ya sen? Sen de ona aşık mısın? Eğer aşk Marius'u özlemekse evet. Onun yanındayken heyecanlanmaksa evet. O gittikten sonra gözyaşı dökmekse evet babacığım. Ben de ona aşığım. Demek Paris'ten ayrılacağımız için ve sevdiğini göremeyeceğin için böyle üzgünsün ha? Evet babacığım. Ben bakarım. Bayan Cosette burada mı oturuyor bayım? Evet, neden sordun? Ona bir mektup getirdim. Mektup mu? Tabii. Demek beklediğimiz mektubu sen getirdin. Bana verebilirsin oğlum. Buyurun efendim. Mektup Marius'tan geliyor. Belki ayıp bir davranış ama açıp okuyacağım.
Sevgili Kozet, bu mektubu sana Şamreli sokağındaki barikattan yazıyorum. Kralın askerleriyle biz cumhuriyetçiler şu anda çarpışıyoruz. Birazdan öleceğim. Zira askerler çok kalabalık. Bizse barikatın oradaki evde kafana kıstırıldık. Seni seviyorum Kozet. Son kurşunumu sıkıp son nefesimi verinceye kadar da seveceğim sevgilim. Elveda hayatımın tek aşkı. Aycanda, Kozet'imin sevdiği çocuk tehlikede. Eğer Marius'a bir şey olursa Kozet de yaşayamaz, o da ölür. Olamaz. Eğer Kozet ölürse ben de yaşayamam. Ben de ölürüm. Beni bu sefil hayata bağlayan tek şey Kozet. Kızım, onun yaşaması için Marius'u korumalıyım. Babacığım, kimmiş gelen? Hiç kimse kızım. Çocuklar kapıyı çalıp kaçmışlar. Sonumuz geldi. Bende çok az kurşun kaldı. Teslim olmak yok. Ölmek var, teslim olmak yok. Sayımız giderek azaldı. Dikkat edin, ilerliyorlar. Ateş! Güzel. Bakın kaçıyorlar. Şimdilik püskürttük ama yine gelecekler. Nasıl olsa kafana kıstırın. Dayanın çocuklar, ben de geldim. Sen de kimsin amca? Bir cumhuriyetçi. Sizlere yardıma geldim. Sağ ol vatandaş. Cumhuriyet sana teşekkür eder. Madem yardıma geldin, boşalan tüfeklerimizi doldur bari. Aman Allah'ım. Bu adam Kozet'in babası. İyi ama burada işi ne? Dikkat edin. Dikkat edin, yine hücuma geçtiler. Bu sefer kalabalık geliyorlar. Cephanemiz azaldı. Nişan alarak ateş edin. Her atışta bir kralcıyı vurmalıyız. Dikkat edin. Dikkat edin, bu taraftan geliyorlar. Aptallık etmeyin. Öleceksiniz burada. Teslim olun da hayatlarınızı kurtarın. Kapa çeneni komiser bozuntusu. Ya biriniz şunu vursun be. Hey sen, ihtiyar. Çıkart şunu dışarıya da başına bir kurşun sık ha. Olur. Kalk komiser, yürü. Evet Jean Valjean. İşte yine karşılaştık. Öcünü almanın tam zamanı. Hadi öldür beni. Bıçakla mı, tabancayla mı öldüreceksin? Kurşun size gerekli olduğuna göre bıçakla öldüreceksindir. Hadi öldür. Arkanı dön komiser Javert. Neden? Hadi dön diyorum. Olur. Demek gözlerime bakarak öldüremeyeceksin beni. Sırtımdan vuracaksın ha. Al, döndüm. Vur hadi. Ellerini çözmek için arkana dönmeni istedim. Evet, işte serbestsin artık. Serbest mi? Neden vurmadın beni? Vurmam için bir sebebim yok ki komiser Javert. Siz bir polissiniz. Elbette kanun kaçaklarının peşine düşmek göreviniz. Ayrıca dürüst bir polissiniz de. Hadi gidin artık. Buradan kurtulacağımı hiç sanmıyorum ama yine de adresimi vereyim size. Arme Sokağı 7 numarada oturuyorum. Şayet sağ kalırsam ve bu öksürükten ölmezsem yarın gelip tutuklayabilirsin beni. Tabancanı ver Jean Valjean. Neden? Ne yapacaksın ki? Tabancanı ver dedim. Al. Benim hayatımı kurtardın. Oysa ben ne zamandır senin peşindeydim. Yakalayıp tekrar hapse tıkacaktım seni. Ama artık yapamam. Hayatımı kurtaran birini yakalayamam. Ne demek istiyorsunuz? Ben senin de söylediğin gibi dürüst bir polisim Jean Valjean. Şu anda görevim seni tutuklamaktır. Ama bunu yapamayacağıma göre şerefsizce yaşamanın da bir anlamı yok. Hoşça kal dostum. Dur, yapma! Öldü. Kendini öldürdü. Hayatını kurtarmamı kabullenemedi ve kendi hayatına son verdi. Her neyse, içeri girip gençlere yardım edeyim. Komiseri ne yaptın amca? İşini bitirdim. İyi yaptın. Dikkat edin, ateş ediyorlar. Aa, yandım. Marius, sen de mi vuruldun arkadaşım? Evet. Bayıldı. Alçaklar, köpekler. Hepinizi öldüreceğiz. Ateş! Ateş! Marius bayılmış ama kan kaybediyor. Onu buradan çıkartıp eve götürmeliyim. Belki kurtarabilirim. Buradakiler kendi dertlerinde zaten. Dayan Marius, sakın öleyim deme. Eğer ölecek olursan kızım, Kozet'im de ölür. Buna katlanamam. Sık dişini evlat. Seni evime götürüp tedavi edeceğim.
Sırtımda Marius'la fazla uzağa gidemem. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor. Eninde sonunda askerler beni yakalar. Evim çok uzakta. Bir yerlere saklanmalıyım. Yer altına saklanayım. Yeraltı lağımlarında bulamazlar beni. Önce şu Marius'u yere bırakayım. Tamam. Şimdi de şu cadde üzerindeki ızgarayı kaldırıp yer altına ineyim. Evet, şimdi Marius'u tekrar sırtlayıp aşağı ineyim. Amma da pis kokuyor. Ama yaşamak için buna da katlanacağım. Askerlerin bu pis yere inip de beni arayacaklar diye hiç sanmam. Tanrım, burası kapkaranlık. Ne tarafa gideceğimi de bilemiyorum. Ama yer tayini yapmaya çalışayım. Şuradan indim. Orası caddeden aşağı doğru gidiyordu. Nehir sol tarafta kaldı. Demek ki soldan yürüyeceğim. Aman tanrım, lağım fareleri. Ne de kocaman şeyler. Defolun, defolun diyorum size. Defolun. Neyse, gittiler. Tanrım, sen bize yardım et. Karanlıklar içinde nereye gittiğimizi bilmeden yürüyoruz. Allah kahretsin, askerler ateş ediyorlar. Yoksa benim buraya girdiğimi gördüler mi? Eğer öyleyse yandık. Birazdan bizi yakalarlar. Burada kimse yok. Başka yere bakalım. Geri dönelim. Geri dönelim. Hadi kimse yok burada. Gidin öbür tarafa bakın. Tamam. Çok şükür. Askerlerden kurtulduk. Bir de şu pis kanal suyundan kurtulsak. Marius kıpırdamadı bile. Sakın ölmüş olmasın. Ama yok canım. Yaralandığında yanındaydım. Kurşun omzuna isabet etmişti. Bu yarayla insan ölmez ki. Bu da ne? Su yükseliyor. Evet, evet, yürüdükçe su yükseliyor. Şimdiden dizlerime kadar geldi. Yer meyilli. Yürüdükçe de su yükseliyor. Ey Tanrım, yoksa alnımıza lağım sularında boğulmayı da mı yazdın? Kahrolsun. Sular belime kadar yükseldi. Gittikçe de yükseliyor. Geri dönmem de imkansız. İnşallah şu meyilli yol biter de düzlüğe çıkarız. Vay kendime, sular şimdi göğsümde. Marius'ta ikimiz bu pis suda boğulacağız galiba. Biraz daha devam edeyim bakayım. Eğer boyuma kadar ulaşırsa geri dönerim. Sırtımda Marius olmasa yüzerdim ama çocuk baygın. Işık. İleride bir ışık var. Evet evet, yanılmıyorum. Kanalın sonuna geldik. Oradaki demir parmaklığı görüyorum. Kanal suları oradan akıyor nehre. Hay gayret Jean. Biraz sonra özgürlüğüne kavuşacaksın. Yaşasın, kanal suları da alçalmaya başladı. Demek meyil bitti, düzlüğe çıktık. İşte çıkış kapısına geldik. Şimdi şu demirleri söküp buradan çıkabilirim. Vay canına, demirler bayağı kalınmış. Sırtımdaki bu yükle sökemem onları. Marius'u yere bırakacak olursam suyun içinde boğulabilir. İstersen sana yardım edelim. Sen de kimsin? Allah kahretsin. Bu herif Hancı Tevar diye. Burada da çıktı karşıma. Sırtındaki adamın işini bitirmişsin babalık. Kurbanın üstündekileri paylaşmaya razı gelirsen demirleri sökmene yardım ederim ha. Üstünde 20 frank var, hepsini vereyim sana. Kabul. Sırtındaki adamı al yeter, ben demirleri sökerim. Ver. Tamam mı, tuttun mu? Tuttum. Tamam, sen işine bak. Ben de sırtındaki adamın ceplerini arayayım. Belki bir ganimet bulurum ha. O ne? Bir mektup çıktı. Üstünde de dedeme verilmek üzere diye yazmış. Zarfta adresi de var. O sırtındaki delikanlının adresi olmalı. Neymiş adres? Roje Caddesi numara 21. Ben de aklımda tutayım, ileride lazım olur. Hadi çık yerinden, lanet olası demir. İşte. Tamam, söktüm işte. Hey bayım,
Ver şu delikanlıyı yine sırtıma. Al bakalım. Üf. Amma da ağırmış ha. Tamam, tuttun mu? Tamam tuttum. Hadi eyvallah. Sen gelmiyor musun? Sen çık. Ben daha sonra geleceğim. Belki içeride ganimet olarak bir şeyler daha bulabilirim. İşte kurtulduk Marius. Marius? Marius? Hiç sesi çıkmıyor. Saatlerdir baygın. Dilerim hala yaşıyordur. Şimdi hemen bir araba bulup Marius'u dedesinin evine götüreyim. Aman Allah'ım baba, nedir bu halin? Yoksa kanalizasyona mı düştün? Onun gibi bir şey Cosette. Ne oldu, anlatsana. Birdenbire evden çıktın, bir gün sonra döndün. Çok da pis kokuyorsun. Beni bırak da sevdiğin adam Marius. Evet. Ne oldu Marius'e baba? Dün gençler krala karşı isyan etmişler. İşlerinde senin Marius da varmış. Çatışmada yaralanmış. Şimdi büyük babasının evinde yatıyor. Demek yaralanmış ha. Kendisini ziyarete gitmeme izin verir misin babacığım? Ah deli oğlan, ah deli oğlan. Neden askerlere karşı dövüştün ha? Ben babamın oğluyum dede. Babam da cumhuriyetçiydi. Neyse bırakalım şimdi bunları. Sana güzel haberlerim var. Nedir dede? O çatışma günü seni buraya bir adam getirip bıraktı. Kim olduğunu bilmiyorum ama üstü başı pecmurde lağım kokan biriydi. Tam 2 gündür baygın yattın Marius. Bu arada seni kim ziyarete geldi biliyor musun? Kim? Cosette. Ne? Cosette mi dedin? Yani sevgilim Cosette. Evet o Cosette. Meğer seni ne kadar da çok seviyormuş. Başında durdu, saatlerce gözyaşı döktü kızcağız. Cosette. Güzel Cosette'im benim. İyi ama Paris'ten ayrılacaklardı. İngiltere'ye gideceklerdi. Gitmemişler mi? Hayır, vazgeçmişler. Bundan böyle hep Paris'te kalacaklarmış. Sahi mi? Neden? Çünkü seninle evlenecekti ondan. Ne? Benimle evlenecek mi? İyi ama siz buna izin verecek misiniz? Verdim bile deli oğlan, verdim bile. Bütün Paris'i arasan öyle güzel bir kızı nerede bulursun? Dedeciğim. Tamam hadi toparlan biraz. Hadi neredeyse gelirler ha. Kimler? Kimler olacak? Cosette'le babası tabii. Şu sizin evlenme işinizi görüşüp karara bağlayacağız deli oğlan. Siz de biliyorsunuz ya bayım. Bu iki genç birbirlerini deli gibi seviyorlar. Torunum yakışıklı ve kültürlüdür. Kızınız da eşine zor rastlanır bir güzel. Aynı zamanda çok terbiyeli. Öyledir. Evlenmek istiyorlar. Biz de evlendirelim olsun bitsin bu iş. Bence münasiptir. Kızım Cosette'in 600.000 frank parası vardır. Ne? 600.000 frank mı? Baba, gerçekten benim bu kadar param var mı? Var kızım. Senin parandır o. Çeyiz paran. Affedersiniz efendim, size bir şey soracağım. O gün askerlerle çatışırken siz de o evdeydiniz değil mi? Ben vurulduğumda bayılırken en son sizi görmüştüm yanımda. Beni o cehennemden kurtarıp buraya dedemin evine de siz mi getirdiniz? Ben? Yok hayır, yanılıyorsun delikanlı. Beni birine benzettin galiba. Benim yaşımda bir insanın askerlerle çatışması mümkün mü? Babacığım. Efendim yavrum. Marius'ların evinde benim için 600.000 frankı var dedin. Bizim bu kadar paramız var mı baba? Var tabii. Varsa bile o para senin.
Neden onlara benim olduğunu söyledin? Sevgili kızım, benim senden başka kimim var ki? Sen kocaya gittikten sonra ben o kadar parayı ne yapayım? Bu yüzden onu sana vereceğim. Babacığım, öyle iyi insansınız ki. Sonunda Marius ile güzeller güzeli Cosette dünya evine girdiler. Marius ile Cosette, Jean için evlerinde bir oda ayırmışlardı. Ama yaşlı adam bunu kabul etmedi. Hasta olduğu gerekçesiyle yine eski evine gitti. İlk defa Cosette'den ayrı bir gece geçirdi. Tanrım, kızımdan ayrı kalmaya nasıl dayanacağım? O benim her şeyimdi. Bu kahrolası, iğrenç, sefil dünyada beni hayata bağlayan en güzel şeydi o. Ama artık yok. Cosette benim değil, bir başkasına ait artık. Çok özleyeceğim kızımı, çok. Bu evin her tarafında onun kokusu, onun izleri var. Ben artık yalnız ve yaşlı bir adamım. Fazla yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Baba, ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk Marius. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Marius, buraya seninle önemli konular hakkında konuşmaya geldim. Buyurun, sizi dinliyorum. Cosette olsun, sen ol, bana hep baba dediniz. Beni baba bildiniz. Oysa benim de senin gibi, başkaları gibi bir ismim var. Ama bunu ikiniz de bilmiyorsunuz, öyle değil mi? Doğrusu bunu merak edip Cosette'e sordum ama o da bilmediğini, benim de sormamam gerektiğini söyledi bana. Peki sizin adınız ne? Jean. Jean Valjean. Bilmem bu isim sana bir şeyler hatırlatıyor mu Marius? Jean Valjean. Evet tabii. Şu meşhur hapishane kaçkını Jean Valjean. Polisin içeri tıkıp ama hapishanede tutamadığı meşhur hırsız. Ne? Siz o musunuz yoksa? Evet Marius. O meşhur Jean Valjean benim. Yıllar önce aç olan yeğenlerim için bir ekmek çalarak hapse düşmüştüm. Sonra kanunlara da hapishanedeki hayatıma da isyan edip kaçmıştım. Ben kaçmıştım, polis yakalamıştı. Bir ara izimi kaybettirdim. Çalıştım, para kazandım ve Madlen Baba adıyla fabrika açtım. Yoksullara, muhtaçlara yardım yaptım. Halk beni sevdi. Kral belediye başkanı yaptı ama yine yakalandım. Son kaçtığımdan bu yana ise isimsiz olarak dolaşıyorum. Peki ya Cosette? O sizin kızınız değil mi? Hayır, o Fantine adında bir kadının kızıdır. Zavallı kadın ölmeden önce Cosette'i bana emanet etmişti. O günden beri Cosette benim yanımdadır ve beni baba bilmektedir. Peki ya Cosette'e ait olduğunu söylediğiniz 600.000 franklık çeyiz parası? O kimin? Sizin hırsızlıktan elde ettiğiniz para mı yoksa? Hayır. O para Cosette'indir ve annesinden kendisine kalmıştır. Bugüne kadar o parayı Cosette için sakladım. Aman tanrım, inanılır gibi değil. Karımın babası. Baba diye bildiği adam bir kanun kaçağı. Meşhur hırsız Jean Valjean ha. Akıl alır gibi değil. Bana bak delikanlı, senin ne demek istediğini anlıyorum. Ben sana bunları vicdanım rahat etsin diye anlattım. Beni gerçek kişiliğimle bilmeni istedim. Ama bunlardan birini Cosette'e anlatacak olursan ya da onu benden kaçırmaya kalkarsan şunu bil ki dünyada aklına gelebilecek her türlü kötülüğü yaparım sana. Anlaşıldı mı? Tabii anlaşıldı. Korkma. Sizinle birlikte oturmayacağım. Ama her akşam gelip Cosette'imi göreceğim. Bu dediklerimi iyice belli. Artık yaşlandım, kaçak bir kürek mahkumuyum ve hayatta beni korkutacak hiçbir şey yoktur. Şurada birkaç yıl daha ya yaşarım ya yaşayamam. Yaşayacaksam da bu dünyada bir Cosette olduğu içindir o da. Merak etmeyin. Her akşam yemeğinden önce gelip Cosette'i görebilirsiniz. Babacığım, geldiğinizden haberim yoktu. Seni görmeye gelmiştim kızım. Ne iyi ettin. Birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Sen de bizimle yersin değil mi? Yok ben aç değilim. Buraya sadece iyi olup olmadığını görmek için gelmiştim. Ben gideyim artık.
Neden gelip burada bizimle bu evde kalmıyorsun babacığım? Kalamam Kozet. Sen artık bir başkasına aitsin kızım. Ama ben her gün gelip yemekten önce seni ziyaret edeceğim yavrum. Bir akşam Jean Valjean gelmedi. Ondan sonraki akşam da gelmedi. Ve bir daha hiç gelmedi. Çünkü yaşlı adam hastaydı. Cosette'in yokluğuna dayanamayıp hasta yatağına düşmüştü. Kendisine bir zamanlar iyilik yaptığı Fauchelevent baba bakıyordu. Hadi Jean Valjean, bir şeyler ye. Kızın evlendiğinden beri yemek yemiyorsun. Aslan gibi adamdın. Yemeye küçüldün. Canım bir şey istemiyor Fauchelevent baba. Kızına üzülüyorsun değil mi? Kızlar böyledir işte dostum. Bir koca buldular mı hemen anayı babayı unuturlar. Bak, bir aydan fazladır hasta yatıyorsun. Bir kere olsun gelip de ziyaret etmedi kızım. Boş ver. O mutlu olsun, bu bana yeter. Hem ben yaşlı bir adamım artık. Gençlere ağır gelirim. Şunun şurasında kaç günlük ömrüm kaldı ki. Ben açarım. Buyurun. Siz yaşıyor musunuz? Aman Tanrım, olamaz. Hey, kendinize gelin bayım. Benim öldüğümü de nereden çıkarttınız? Hem siz de kimsiniz? Ama ben sizi öldü biliyordum. O gün askerlerle çatıştığınız gün siz Jean Valjean adında eski bir kürek mahkumunun sırtındaydınız. Ne? Yani o gün beni çatışmadan kurtarıp evime getiren Jean Valjean mıydı? Evet, oydu tabii. Ben onu sizi öldürüp nehre atmak için sırtında taşıdığını sanıyordum. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yani benim hayatımı kurtaran Jean Valjean mı? Hayatınızı kurtarıp kurtarmadığını bilemem ama Jean Valjean sizi o pis lağım sularının içinde omuzunda taşıyordu. Demek o sırada siz ağır yaralıydınız. Peki siz buraya neden geldiniz? Ben buraya sizi öldü sandığım için ve katilinizin de Jean Valjean olduğunu söylemeye gelmiştim. Daha doğrusu bu iyiliğim için para isteyecektim dedenizden. Merak etmeyin. İstemeden bana öyle bir haber verdiniz ki size para yardımında bulunacağım. Buyurun, size 100 frank bahşiş. 100 frank mı? Sağ olun bayım, sağ olun. Yalnız seni bir daha buralarda görürsem polise yakalatırım ahbap. Ona göre hadi şimdi defol. Tamam defoluyorum bayım. Aman Tanrım. Bilmeden ne büyük haksızlık yaptım o zavallı adama. Kozet! Kozet, neredesin? Hemen buraya gel. Hayrola Marius, ne oldu? Çabuk hazırlan. Babanı görmeye gidiyoruz. Ne oldu ki Marius? Şimdi her şeyi anlıyorum. Çatışma sırasında sana gönderdiğim mektup babanın eline geçti ve beni kurtarmak için oraya geldi. Babanın büyüklüğüne bak ki benim kendisine minnet duymamam için bunu benden sakladı. Hadi hemen gidip onu göreceğiz. Çabuk ol. Demek babamı ziyarete gidiyoruz. Onu o kadar özlemiştim ki. Sen sevmiyorsun diye teklif etmeye cesaret edemiyordum bir türlü. O dünyadaki babaların en iyisidir Marius. Haklısın sevgilim. Ama bunu şimdi öğrendim. Baba. Babacığım. Baba. Kozet. Marius. Sizleri burada görmek ne güzel şey. Baba. Hastasın sen. Hem de çok hastasın. Boş ver Marius. Buraya geldiğine göre demek beni affetti. Öyle mutlu oldum ki. Tam da ölmek üzereydim. Kozetimi bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Lütfen ölümden söz etme baba. Esas sen beni affet baba. Beni o gün çatışmadan senin kurtardığını, sırtında pis lağım suların içinde beni eve getirdiğini, size kötülük yapmak isteyen birinden tesadüfen öğrendim. Kim söyledi bunu sana? Adını bilmediğim sefilin teki. Eğer o adam söylemeseydi asla beni kurtardığınızı bilemeyecektim. Size hem hayatımı hem de mutluluğumu borçluyum. İyi ama karanlık hayatınızı, hapishane dolu geçmişinizi anlattığınızda neden beni kurtardığınızı anlatmadınız bana? Ben ömrüm boyunca yaptığım iyi işlerden dolayı hiç övünmedim Marius.
Şayet sana anlatsaydım bana minnet duyacaktın. Kötü mazime rağmen beni sevmek zorunda kalacaktın. Bu haksızlık olurdu. Bir insan başka bir insanı asla minnet duyduğu için sevmemelidir. Neyse. Sizi burada yaşadığım şu son anda gördüm ya. Bu benim için dünyanın en büyük mutluluğu oldu. Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı yavrular. Öyle konuşma babacığım. Bak şimdi seni eve götüreceğiz. Yukarıda güzel bir misafir odamız var. Onu vereceğiz sana. Hem o odadan bütün bahçe gözüküyor baba. Ne iyi olurdu. Kızımın, damadımın yanında yaşamak, onlarla gülüp konuşmak, bahçeyi seyretmek, çiçekleri görmek. Ama ne yazık ki her şey için artık çok geç Kozet'im. Neden? Niçin geç oluyor babacığım? Çünkü küçük kızı sen gelmeden önce ölmek üzereydim. Ama sen geldin diye ölüm birkaç dakika geriledi. Ama şimdi ölmek zamanım geldi. Ağlamayın. İnanın ölmek yaşamaktan çok daha kolay. Ben Kozet. Babacığım. Baba. Babacığım. Can Valjean öldü. Sefiller adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.